Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda 2023 yılında, yeni yılda aşk hayatınızda ve iş, kariyer hayatınızda neler yaşayabilirsiniz? 2023 yılı bu anlamda sizin için nasıl geçebilir? Bu konuyla ilgili açılımlar yapacağım. Deste seçili olacak. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için tabii ki. Şu Akrep Burcu zamanını da geçmişken böyle yavaştan tekrar böyle daha güzel açılımlarla inşallah devam ederiz. Akrep Burcu zamanlarını hiç sevmiyorum açık konuşmak gerekirse. Akrep burçlarını sevmiyorum demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Akrep Burcu zamanlarını sevmiyorum. Hoşlanmıyorum. Enerjisi olarak da o senenin o zamanlarından çok hoşlanmıyorum. Çok hoşuma giden süreçler değil. Çok şükür bitti bu sene. Akrep burçlarını severim. Hatta ara ara videolarımda da söylerim. Hep sinsi derler ama ben sinsi Akrep burcuna denk gelmedim diye. Benim için bir başka su grubu daha sinsi. Şimdi hangi burç olduğunu söylemeyeyim. Alınmasın kimse diye. Herkes için başka olabilir bu. Sonuçta bütün burçlar aynı demiyoruz burada. Kendi deneyimlerim, gözlemlerim doğrultusunda, açılımlar doğrultusunda vesaire gördüklerimi söylüyorum. Ya da akrep burçları o kadar sinsi ki anlamıyorum. İkisinden birisi ama ben çok sinsi olduklarını görmedim. Bana çok yararları dokunmuştur. Tam tersi. Sadece zamanını sevmiyorum, yani senenin o sürecini sevmiyorum. Çok şükür bitti senenin o süreci. Böyle yeni yıla doğru da gidiyorken bakalım 2023 yılında niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kartlar sizin için neler gösterecek? Hem aşk hayatınızla ilgili 2023 yılında aşk hayatınız nasıl olabilir? Hangi enerjiler olabilir? Hem de iş, kariyer, eğitim, para, artık o kısmı hangi niyetle dinleyecekseniz iki kısım şeklinde yapacağım. Bir taraf aşk hayatı, bir taraf dediğim gibi iş, kariyer, eğitim, para, daha çok o alanlar olacak. Kendinize göre dinleyebilirsiniz. Kolektif açılım sonuçta. Bakalım kartlar neler gösterecek. Uyuyanlar, uyumak isteyenler, pışpışlanmak isteyenler, kandırılmak isteyenlerin değil, kendi gerçeklikleriyle yüzleşip bir şeyleri değiştirip dönüştürmeye, en başta kendisinden bir şeyleri, kendisiyle ilgili bir şeyleri değiştirip dönüştürmeye cesaret edenlerin izlediği bir kanalım. Bu doğrultuda kitleme hep az çok tutmaya çalıştım. Benim için kişinin çokluğundan ziyade nitelik önemli. O kitlenin ne kadar dolu olduğu önemli. Ben özel açılımlarımdaki danışanlarımı da, YouTube'daki takipçilerimi de bu doğrultuda insanlardan seçmeye çalışıyorum diyeyim. Aslında daha çok siz beni seçiyorsunuz ama ben de olabildiğince o seçme hakkımı kullanmaya çalışıyorum. Olabildiğince doğru tarot yorumları, objektif tarot yorumları yaparak ilerliyorum. Bazıları için benim videolarım tetikleyici olabiliyor. Bazı gerçeklerle, bazı kendi belki gölgeleriyle, karanlıklarıyla yüzleşmeye hazır olmadıkları ya da çok böyle hani lay lay lom ve alışagelmiş tarot yorumlarına alışık oldukları için böyle bir ne oluyoruz oluyorlar. Ama sorun değil. Benim içim şu açıdan rahat. Birincisi, niyetim çok temiz. İkincisi, gerçekten kendimin ne kadar objektif kalmaya çalıştığını ve bu doğrultuda zaman zaman gerçekten enerjisi olarak da ne kadar yorulduğumu bildiğim için o açıdan içim rahat. Ama kolektife iş yapmak kolay bir şey değil. Ben bu kadar enerjisi olarak özellikle zorlanacağımı düşünmüyordum başlamadan önce. Ama bir şekilde Allah da kolektife hizmet etmesi gerekenleri o yola böyle bir sokuyor. Bunun içinden bu yoldan geçmem gerekiyormuş demek ki. Evet, şimdi dediğim gibi 2023 yılıyla ilgili bakalım kartlar size neler gösterecek. Şimdi önce niyetimi sesli olarak alıyorum. Almadan önce tekrar şu açıklamayı yapayım. Bu deste, bu kısımda
şu bölgede aşk hayatıyla ilgili şu bölge aşk hayatıyla ilgili olan kısım olacak. Bu kartta da, bu destede de evet, devam edelim. Bu destede de iş, kariyer, eğitim, para, artık neyle ilgili dinliyorsanız 2023 yılı bu anlamda sizin için nasıl geçebilir? Bununla ilgili şöyle bir aslında genel enerjilere bakacağız. Burada kendinize göre iyi veya kötü bir şey çıkması sizin ahvah edeceğiniz bir enerji değil. Burada gözünüzü şunu açabilirsiniz. Demek ki şu anda içerisinde bulunduğum enerji bunu çekiyor. Kötü bir şeyle karşılaşıyorsanız ne yapabilirsiniz? Burada hoşunuza gitmeyen. Birincisi, sürekli söylediğim şeylerden birisi, bol bol çocuklara, hayvanlara, doğaya yardım edin, destek olun. Hoşunuza gitmeyen şeyler yaşıyorsanız ya da burada enerjisi olarak görüyorsanız. Aynı zamanda dilek videosunda da demiştim. Hayattan bir şey istiyorsanız, hayatta her şey alma verme dengesi üzerinedir. Mesela bir video izliyorsanız, işte beğenmek, like atmak ya da sevmiyorsanız izlememek gibi seçenekleriniz var. Bunlar hep böyle aslında hayatınızda denge oluşturma doğrultusunda yaptığınız hareketler. Bir yerde dengeyi bozduğunuzda hayat muazzam, Allah'ın sistemi muazzam bir dengede işlediği için bir yerde dengesizlik yaptığınızda o sizden bir şekilde çıkıyor. Mesela ben de geçtiğimiz süreçte gerçekten hem danışanlarla hem kolektif açılımlarla bir yerde gerçekten çok verici olduğumu fark ettiğim için, anladığım için, gördüğüm için ve bir yerde sağlığımdan götürmeye başladığı için bir şeyler, hemen böyle bir farkındalık yaşadım. Hemen böyle bir şeyleri değiştirdim, dönüştürdüm ve o şekilde ilerledim. Yine böyle çok fazla kişi eledim ama hiçbir şey benim sağlığımdan önemli değil. Hepimizin aslında, hepimiz için geçerli böyle bu durum. Sağlık her şey için başta gelen, önem sırasında başta gelen bir olay diyeyim. Yani en önemli şey sağlık. Paradan bilmem neden ziyade. O yüzden yani ben kendim üzerinden örnek verdim. Alma verme dengesine çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu şunun için demiyorum. Siz videoyu takip edersiniz, etmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben hep diyorum ki mesela uyumlandığınız ölçüde. Bunu boşa demiyorum. Uyumlanmıyorsan zaten ne işin var? Orada yine kendinle ilgili bazı sıkıntı yaşıyorsundur. Hem uyumlanmayıp hem sürekli dinliyorsan. O yüzden dediğim gibi ben böyle çok uyuşuk, çok kurban bilincinde, çok ne istediğini bilmeyen, kayıp enerji, kayıp insan enerjisinden hoşlanmıyorum ve bu kişileri de alanımda, yolundan uzak tutuyorum, eliyorum ve yok sayıyorum. Herkes, çünkü herkesin en başta rehberi kendisidir. Bunu düşünüyorum. Bazen sert gözüken şeyler de aslında Allah'ın rahmeti, merhametidir. Tasavvuftaki şefkat tokadı gibi. Yine bir şeyler aslında burada iyiliğe hizmet eder. Yarara hizmet eder, hayra hizmet eder. Ben o yüzden hiçbir zaman hazır lafı açılmışken onu da söyleyeyim. Hayırlısı diye bir kelime kullanmam. Benim en baştaki açılımlarımdan şimdiki açılımıma kadar, şu videoya kadar izleyin. Bir kez bile hayırlısı diye bir şey söylememişimdir.
hep Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, sınavsız, sağlıklı, sıhhatli olanı şeklinde dua ederim. Bunun sebebi ve hiç böyle kolektifin hayrına falan da demem. Bana bu şekilde yorumlar yapmayın. Buradan onu da söyleyeyim. Ben böyle ezber kalıplarla ilerleyen birisi değilim. Böyle yok kolektifin hayrına olsun bilmem ne. Yaşadığınız her şey sizin hayrınıza zaten. Çektiğiniz o acılar da sizin hayrınıza. Uyanın işte. Mesela ben burada hayırlısı kelimesini bile kullanmıyorsam burada aslında görmeniz, bilmeniz gereken durumlar var. Neden hayırlısı demiyorum? Çünkü hayırlısı, tasavvufta da bu böyledir. Ben de bunu çok böyle konuşmalarından, verdiği bilgilerden hoşlandığım birisinden öğrenmiştim. Sonrasında yaptırdığı bir enerji çalışması beni bayağı zorladı ama verdiği bilgiler güzeldi o kişinin. O da benim için büyük bir ders, büyük bir deneyim oldu bazı konularda, enerjisel konularla ilgili. Neyse. Hayırlısını istemek evliya duasıdır derler. Şöyle söyleyeyim, sizin aşk acısı çekmeniz de sizin hayrınıza. Aslında evrende, hani üst bilinçte, teklik, hani o tek dediğimiz özde, acı veya tatlı kavramları yok. Aslında orası tek. İkilik, zıtlık, duygular bizim kendi nasıl diyebilirim bunu? Yani bu boyutta var. Bu yaşadığımız dünya boyutunda bu duygular var. Ve bu duyguları yaşamanız aslında sizin yine özünüze doğru yolculuk edebilmeniz için. Kimisi acılardan geçerek geçiyor yolu, kimisi de daha kolaylıkla geçiyor. Evliya kadar Allah'a teslim olabilen, çok büyük acılara bile ya da mesela peygamberler gibi göğüs gerebilecek kişiler hayırlısı diye dua eder derler. Hayırlısı kolektifin hayrına falan diyorsunuz da yaşadığınız o acılar, üçlü ilişkiler, bunların hepsi zaten kolektifin hayrına, yani bir şeyleri görün, dönüştürün, uyanın diye. Şuna uyanmanız lazım. Artık zor olanı değil, Allah'ın rahmetini, merhametini isteyin. Bunu isteyin, kendi içinizdeki rahmeti ve merhameti de uyandırarak. En başta kendinize karşı. Daha sonra hayvanlara, doğaya, masumlara karşı. Bu şekilde ancak böyle bazı kademeleri geçebilirsiniz. Bazı şeyler de çok açık anlatılmıyor yani. Neyi ne kadar anlatabilirim ben de bilmiyorum ama onu da böyle yeri gelmişken söyleyeyim. Benim videolarıma böyle hayırlısı bilmem ne falan filan yazmayın. Ben hayırlısı diye dua edecek kadar böyle evliya ya da peygamber kadar böyle bir şey olduğumu düşünmüyorum. O yüzden hiç hayırlısı demem. Kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle olan, yine Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle sınavsız olan, sağlıkla, sıhhatle gelsin. Yani yaşadığınız, bak mesela ben kendimden neden örnek verdim? O da benim hayrımaydı çünkü. Dengeyi bulabilmem için. Çünkü ben bir yerden sonra çok fazla verici olup dengeyi bozmuştum. Ve siz dengeyi bozduğunuzda o kadar önemli bir şeymiş ki, yani aslında tarot kartlarında da her kart size bir noktada denge mesajını verir. Yani her kartta bir yerde bir denge mesajı vardır tarot kartlarında da mesaj olarak. Denge çok önemli. Böyle buradan da akışla birlikte, yine hiç aklımda çok böyle yoktu bunları konuşmak ama birkaç konuya değinmek istiyordum ama böyle akışla birlikte gelişmişken bunlardan da bahsetmek istedim. Benim videolarımın altına, hatta bence kimsenin videosunun altına, hatta siz kendiniz de hayırlısı demek yerine Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla olanı, sınavsız olanı istemeyi tercih edebilirsiniz. Ya da diyorsanız ki Allah'tan gelen acıya da göğüs gererim, ben o kadar teslimim diyorsanız, istiyorsanız hayırlı da diyebilirsiniz ama yani ben demiyorum. Ben o kadar olduğumu düşünmüyorum çünkü. Onu da seçmiyorum. Yani ben daha kolay yoldan böyle güzelliklerle böyle cenneti, o enerji, yüksek enerjileri yaşaya yaşaya ulaşacaksam öze ulaşmayı seçiyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, korumasıyla. Evet, böyle bu açıklamaları da yaptıktan sonra şimdi hemen
niyetimi de alıyorum. Dediğim gibi ben bu videolarda kelimelerimi çok seçerek kullanıyorum. Çünkü her şey enerji, ses enerji, kullandığınız kelimeler enerji, yazdığınız yorumlar enerji. O yüzden diyorum ki yorumlarda aklınızdaki kişilere ne kadar sinirlenirseniz sinirlenin. Böyle sövüp saymayın aklınızdaki kişilere. Belki hani bir tık içinizi boşaltmak istiyor olabilirsiniz ama orada durduğu için hani yok olan bir şey değil, anladınız mı? Orada sürekli duruyor ve o enerji çalışıyor. O yüzden daha güzel şeyler yazmaya çalışın. O yüzden böyle olumlamalar vesaireler bunlara yöneliyor bazı insanlar. Ben tarot kanalı açtığım ilk zamanlarda zaten her kartın mesaj olumlaması ile ilgili falan da şeyler yapıyordum. İlk açtığım zamanlarda yaptığım şeylerden birisiydi bu. Ama bir şeyleri de artık siz de görebilin istiyorum açıkçası. Yani burada uzun uzun cümleler, bazı açıklamalar, kullandığım kelimeler böyle düşünerek bulmaya çalışmam. Arada belki çok fazla böyle düşünmem. Boşa değil. Çünkü burada o kelimelerle bir enerji çalışıyor. O yüzden olabildiğince onu doğru seçmeye çalışıyorum. Ama burada da mesela gelen kart, tam da bakın denge kartı geldi. Dengeden bahsettim. Ne güzel eş zamanlılık oldu. Kart, ama şunu da söyleyeyim. Bu şu demek değil, polyanacılık oynamak, karşınıza gelen bir enerji vampirini size dünyanın en iyi insanı gibi göstermek demek de değil. Bu ikisinin arasında çok böyle kalın bir çizgi var. İnce de değil, çok kalın bir çizgi var. Çok böyle net bir ayrım var. Hani şunun da şununla da karıştırmayın. O zaman işte neden işte mesela bu kişi şöyle sizinle ilgili böyle işte kötü şeyler yorumluyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Çünkü o kişinin enerjisi öyle gözüküyor. Sen demek ki o kişiyi kendine enerji alanına çekiyorsun. Neyi görmen gerek? Ben bu olayı kendime çekecek bir enerjideysem kendimi yükseltmeliyim, enerjimi yükseltmeliyim, dönüştürmeliyim, temizlemeliyim, kalbimi temiz tutmaya çalışmalıyım. Sevgi, saygı, denge enerjisinde kalarak araştırıp kendinizi geliştirmeye çalışarak sen yola çık, yol sana gözükür derler zaten. Hani Allah da diyor hani burada hani kulum bana bir adım gelirse ben ona 10 adım gelirim. Siz yeter ki niyet edin doğru şekilde ilerlemeye. Sizin karşınıza bir şeyler çıkacaktır. Evet, bunları da söylemek istedim. Şimdi niyetimi alıyorum. Evet, bu kez alıyorum gerçekten. Evet, Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sınavsız şekilde, sağlıkla, sıhhatle, sağlıklı, sıhhatli şekilde, en iyi, en doğru bilgileri, kalbinde, ruhunda, enerjisinde, tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, sevgi, saygı, merhamet barındıranlar, kedilere, köpeklere, yavru köpeklere, bebeklere, çocuklara, kuşlara, ağaçlara, bitkilere, doğaya sevgi, saygı, merhametle yaklaşanlar, bu şekilde yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Bakalım niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kartlar neler gösterecek. Bu aşkla ilgili, bu da iş, kariyer, eğitim, parayla ilgili deste. Bir tarafa aşk, bir tarafa 2023 yılı iş, kariyer, eğitim, para konularıyla ilgili kartları seçeceğiz ve Oracle destelerinden, Lenormand kartlarımdan ve diğer kartlarımdan da yararlanarak açılımlar yapacağız. Evet, şöyle bir çayımdan içeyim. Çay sevmeyen insana çay içirten bir çay. Bu geçen bahsettiğim kuzenimin, uzaktan kuzenim mi desem, onun aslında uzakta değil de akraba, tam net kuzenim değil, neyse, arkadaşı Azerbaycan'dan getirmiş. Biz de otururken demledi ve o kadar sevdim ki çayı. Bana da verdi hatta, çok sevdiğim için. Türkiye'de araştırdık, bulamadık bu çayı. İçinde böyle bazı çiçekler falan da var.
Çok güzel. Birkaç çeşidi falan da vardı kutunun üzerinde. Ama Türkiye'de satılmıyor maalesef. Şöyle siyah çayı bergamot dışında böyle aromalandıracak çiçeklerle böyle bir şeyler üretebilir. Buradan Türk, dediğim gibi Karadenizlilere ve Türk yetkililere duyurulur. Gerçekten ben hiç çay sevmem. Kahvaltıda vesaire bile içmem. Hiç sevmiyorum. Ben kahve insanıyım daha çok. Ama bana bile çayı sevdirdi bu çay. Evet, şimdi açılıma geçiyoruz. Ben böyle akışla, böyle yumuşak yumuşak, anla hareket etmeyi seven birisiyim. O yüzden hani bana şimdi çay ne alaka falan diyecek olanlara cevabım olsun şimdiden. Ben böyle anlık ne geliyorsa o şekilde ilerlemeyi seviyorum videolarda. O yüzden canlı yayından da aslında keyif almıştım. Hatta ben orada siz de yorum yaparsınız, arada bakarım, böyle güzel şekilde ilerleriz diye düşünüyordum. Ama canlı yayın yorumlarını ayarlayamamışım ilk canlı yayınım olduğu için. Ama bir dahaki canlı yayında inşallah böyle güzel karşılıklı ilerleriz. Evet, şimdi ben bu açılım için kartlarınızı seçiyorum şimdi. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Başlamadan şunu da söyleyeyim. Şu duayı da edeyim. İçimden geldi, etmek istiyorum. Allah rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla hayvanları, kedileri, köpekleri, yavru kedileri, yavru köpekleri, hayvanları, aklıma gelen gelmeyen, masumları, kuşları, ağaçları, doğayı, rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sınavsız şekilde, sağlıkla, sıhhatle, güvenle, güvenlikle, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlerle, mutlu, huzurlu yaşatsın. Amin. Evet, şimdi açılıma geçiyoruz. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kırmızı yıldızı seçenler 2023 yılında aşk hayatınızın enerjisi. Yeşil yıldızı seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 2023 yılında aşk hayatınızın enerjisi. Ve sarı yıldızı seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 2023 yılında aşk hayatınızın enerjisi. Ben bir de buraya kariyeri zaten şeyde seçeriz ya. Şimdi mi seçsem diye düşündüm de. Yok şeyde seçeriz. Şimdi mi seçeyim? Yok, orada kararsız kaldım. Kariyeri de şimdi seçelim yani. Ve birer tane de kariyer, iş, kariyer, eğitim, para. Artık o kısım neyle ilgili dinleyecekseniz onunla ilgili seçmek istiyorum. Kırmızı yıldızı seçenler, iş, kariyer, eğitim, para konularında 2023 yılı sizin için nasıl? Yeşil yıldızı seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 2023 yılında iş, kariyer enerjileriniz. Ve sarı yıldızı seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 2023 yılında iş, kariyer, para enerjileriniz, eğitim enerjileriniz, artık neyle ilgili dinliyorsanız. Şimdi şöyle yapalım. Şu aşk, şu kariyer. Ben kariyer diyorum ama bu bazılarınız için eğitimdir, bazılarınız için iştir. Zaten kartlar az çok bir şeyleri gösterir. Şimdi kendinize göre dinleyin. İstiyorsanız birisini kendiniz için, birisini başka birisi için niyet edip seçebilirsiniz. Uyumlanıyorsanız çok böyle kalıplara, bilmem nelere takılmayın. Önemli olan uyumlanmanız. Uyumlanmıyorsanız diğer desteleri dinleyebilirsiniz. Kendinize göre videoları dinleyin. Evet, şimdi siz seçin. Daha sonra açılıma geçeceğiz.
deste de çok yaygın kullanılan bir deste ama ben yeni aldım sayılır. O yüzden kitapçığından yine yararlanarak ilerleyeceğim. Kırmızı yıldızı birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Şu kartları da şöyle koyalım. Karışmasın. Evet, şimdi şu aşk şuraya, kariyer de şuraya, şu da şuraya. Oracle'ları bir bitirelim. Daha sonra tarotla devam edeceğim. Kırmızı yıldızı seçenler, birinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 2023 yılındaki aşk hayatı enerjiniz, neler yaşayabilirsiniz ve niyetine uygun kişiler ve enerjiler için iş, kariyer, eğitim, para konuları sizin için 2023 yılında nasıl olabilir? Yılı aşk hayatınızda neler yaşayabilirsiniz? Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için ve niyetime uygun kişiler ve enerjiler için iş, kariyer, eğitim, para konularında neler yaşayabilirsiniz? Evet. Oracle kartlarımızı seçtim. Şöyle. Bol bol destelerden kullandım. Tarot kartlarıyla devam edelim. Bir tane kart burada kalmış. Bir daha karıştıralım. Orada kaldığı için. Belki öyle olması gerekiyordu ama neyse.
şimdi aşkla ilgili, aşk hayatınızla ilgili kartları seçtim. Kariyerle devam ediyoruz şu kısma. Şu Lenormand'lar gözüküyor mu bilmiyorum ama bir bakacağım. Gözükmüyor. Birazcık ucu gözüküyor. Ben size onu gösteririm yine. Ne yapalım, bu kadar gidiyor açıya. Şu da şurada kalsın. Evet. Birinci desteği seçenler, kırmızı yıldızı seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bir tek şurada Lenormand kartları var. O açıya girmiyor gibi ama ben size onu gösteririm. Merak etmeyin. Bakalım kartlar. 2023 yılı aşk hayatınız ve 2023 yılı iş, kariyer, eğitim, para konuları enerjileri için, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için neler gösterecek? Şöyle aşkla başlayalım. Message in a bottle, new beginnings, spirit of gratitude. Şimdi ben bunları size Türkçelerini söyleyeceğim. A breakthrough is at hand, forgiveness ve alchemy. Burada bazılarınızın beklediği mesaj, bakın burada size gelebilir aşk hayatınızla ilgili. Ben bir de şunu hissettim. Birincisi, burada çok memnun olacağınız, bakın burada bir memnuniyet, bir şükür enerjisi var yaşayacağınız ve burada bir zinciri, bir zorluğu aşabileceğinizden bahsediyor ve bir affediş enerjisi var, bakın. Ben burada şunu hissettim. Haber beklediğiniz, mesaj beklediğiniz yerlerle ilgili size açıkçası mesajlar, haberler, iletişim beklediğiniz yerler varsa bunlarla ilgili ilişkide yeni başlangıçlar yapacağınız o haberlerin gelebileceğini ve çok sizi de memnun edebileceğini söylüyor bu durumun. Bununla ilgili bazılarınız simya enerjisi var burada. Bu kartı okuyacağım ama bana hissettirdiği biraz büyücü kartı enerjisi gibi oldu. Kendi potansiyeliniz, belki kendinizi dönüştürdükten sonra aslında hayatınızda, aşk hayatınızla ilgili de bir zinciri kırıp belki uzun süredir beklediğiniz ama gelmeyen, siz kendinizde bir zinciri kırdıktan sonra gelebilecek bir haber, bir iletişim, ilişkide çok güzel yeni sayfalar, yeni başlangıçlar yapmak, hani böyle şükretmek, kendinizi ve karşıdaki kişiyi affetmek, bunlarla ilgili bir süreç yaşayabilirsiniz. Bazı zincirleri kıracağınızı görüyorum. Bu breaking trail enerjisi de bana burada şunu da hissettirdi. Atalardan gelen zincirlerle ilgili bir akış geldi bana. Yani sizin yaşadığınız durumlar, belki işte anneannenizin, babaannenizin, dedelerinizin, anne babanızın aşk hayatıyla ilgili çözemedikleri, böyle zincirsel bir aktarımdan kaynaklı bir şeyler olabilir. Simyayla da geldiği için enerjisi olarak bunlarla ilgili de bir dönüşüm yaşayabilirsiniz açıkçası. Yani böyle bir zinciri kırmak, belki o hani atalardan gelen aktarımla ilgili bir şeyleri temizlemek, bununla ilgili bir şey de hissediyorum burada. Ve hani bu zinciri kırmak aşk hayatınızda çok güzel başlangıçlara, beklediğiniz haberlerin size gelmesine, bazılarınız için belki sosyal medya aracılığıyla, iletişimsel yerler aracılığıyla
ilişki başlangıçları gibi süreçler yaşayabilirsiniz. Şöyle kısaca şu alkemi enerjisine bakalım. Bu çok güçlü bir enerjidir ama. Şöyle bir bakalım. Wow, bu kadar olur. Aslında bahsettiğim şeyden bahsediyor burada da. Diyor ki the path you are on is about to go through a very powerful transformation. Nothing is how it seems. Üzerinde olduğun yol çok güçlü bir dönüşüm içerisinde diyor. Yani gittiğiniz yolda, aşk hayatınızda burada 2023 yılında çok güçlü bir dönüşüm, dediğim gibi bazı zincirleri kıracağınız, bazı kalıpları aşacağınız, böyle bir temizlik gibi bir dönüşüm yaşayacağınızı söylüyor. Ve burada hiçbir şeyin aslında gözüktüğü gibi olmadığını, belki bir şeylerin dediğim gibi altında atalardan gelen, soyunuzdan gelen bir şeylerin yattığını görebilirsiniz. Bazı kod ve kalıplar nedeniyle belki bazı şeyleri yaşadığınızı fark edip onları temizleyip dönüştürüp kendi potansiyelinizin farkına varıp burada çok güzel tertemiz sayfalar açabilirsiniz. Burada da diyor bakın, you have an opportunity to take a big leap in your level of consciousness. Yani bilinç seviyesinde burada böyle bir şey yapmak var. Sıçrama enerjisine geçme şansı elde edeceğinizi söylüyor. Burada İngilizce ile ilgili şunu da söyleyeyim. Böyle çok toksik kişiler işte yanlış telaffuzlara bilmem nelere takılıyor. Neyi doğru telaffuz edip neyi yanlış telaffuz ettiğimin farkındayım. Bir dil mezunu olarak ve hani birden fazla yabancı dile az çok aşina birisi olarak burada tereciye tere satmaya kalkmasın kimse. Bizim insanlar genelde böyle her konuda, çünkü bilir kişi olma konusunda çok şey. Bir yabancı bile sizin kullandığınız yanlış şeyi düzeltme şeyinde bulunmazken bizim ülkedekiler yok onu yanlış söylüyorsun, yok bunu yanlış söylüyorsun. Yani baktığınızda burada çok holding sahipleri bile tam Turkish English seviyesinde İngilizcelerle ne işler bağlayıp ne işler yürütüyorlar. Burada kendi mutsuzluğunuzu yok telaffuzmuş, yok bilmem neymiş bir şeylere bağlayıp başkalarının üzerine kusmaya çalışmayın. Hele ki bana hiç sökmez. Böyle sizin üzerinize ayna şeklinde yansıyıp anında hem de bumerang etkisi, o mutsuzluk, o negatif enerji yığılır. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Onu da söyleyeyim. Dil nankördür. Sürekli kullanmadığınız sürece telaffuz hataları, yanlış şeyler, bunlar çok normal şeyler. Eğitim öğretim hayatım boyunca yabancı dillerin içerisinde olan birisi olarak söylüyorum. Ben çok kendimle ilgili bilgi paylaşmadım ve paylaşmıyorum burada ama onu da şöyle bir dipnot olarak belirteyim. Türkçe'de bile yeri geliyor çoğu şeyi yanlış telaffuz ediyoruz. Kaldı ki başka bir dilde bunlar çok normal ve doğal şeyler. Şimdi tekrar karta gelecek olursak, burada aslında dediğim gibi büyücü kartındaki gibi yeni başlangıçlar ve büyük bir dönüşüm, bazı bilinç sıçramaları yaşayacağınızı söylüyor. Burada simya enerjisine ulaşmak var, dönüşmek, istediğinizi hayatınıza çekme enerjisine, tezahür ettirme enerjisine ulaşmak var. Bakın burada da diyor, meditate and take action on your highest goals and dreams. Meditasyon yap ve en yüksek amaçlarına, hayallerine doğru hareket et, aksiyon al. Beklenti içerisinde olmayı bırakacağınız, kendinizden bir şeylere başlayacağınız bir yıl olacağını görüyorum aşk hayat. Yani karşıdakinden beklemek yerine kendinizi dönüştürüp o şekilde de karşılığını alacağınız bir yıl. Ve burada yine manevi enerjilere de işte dua etmek, ibadet yapmak inancınız doğrultusunda yönelebilirsiniz.
aşk hayatınızla ilgili güzel bir dönüşüm için. Bir zincir kırmak var. Burada bir kere çok önemli bir enerji, çok güzel bir şifa enerjisi var aşk hayatı ile ilgili. Yaşayabileceğiniz aslında yüksek bir enerjiden de bahsediyor ve bazılarınız belki bu doğrultuda enerjisel anlamda da birilerinden yardım alacak olabilirsiniz. Çok güzel enerjiler geldi. Bakın burada da yeni başlangıç. Burada böyle hani o şükür enerjisine, mutluluk enerjisinde olmak. Spirit of Gratitude. Şöyle yine sırasıyla mı dizelim? Hadi öyle dizelim. Tarot kartlarına çok merak ediyorum. Bakalım tarot kartlarıyla nasıl devam edeceğiz. Dönüşüm dedik, bir kule. Şimdi kule kartından korkmayın. Kule neyi dönüştürüyor? Onu öğrenmeye çalışın. Burada zaten kılıç dokuzlusu halinizi dönüştürüyor. Yani bu kule boşuna çıkmamış. Bunu görmüş olduk. Oh oh. Gelen kartlar ama güzel. Yani dünya geldi, o yüzden güzel dedim. Burada bir tamamlanma, bir dönüşüm var gerçekten. Ay. Gelen kartlar. Yine bakın değişim ve iyileşmekten wow bu kadar olur. Değişim dönüşüm dedik, daha bunu açmadan kule geldi, dünya geldi. Bir de üzerine Phoenix geldi, anka kuşu enerjisi. Bir kere burada şöyle söyleyeyim. Sizin aşk hayatınızla ilgili enerjiniz, bir şey söyleyecektim de söyleyemedim. Kötü. Yani şöyle söyleyeyim. Kötü de demeyeyim de sağlıksız. İyi veya kötü, herkesin bakış açısına göre değişir. Ama size böyle pek mutlu bir enerji yaşatabilecek bir durumda değil. Burada gördüğüm açıkçası aşk hayatınızda 2023 yılında, hatta başından itibaren böyle ani değişimler yaşayabilirsiniz. Burada aşk hayatı ile ilgili çok hassas olduğunuz bir süreç içerisinden geçebilirsiniz. Böyle bir ayrılığın devam etmesi gibi ya da ani bir belki ayrılık gibi. Kuleyle açılışı yaptık. Yani genel kart, şu kartları yani burada şimdi yorumlara falan hiç laf etmeyin. Burada zaten o kadar dönüşüm gelmesi boşuna değildi. Gerçekten dönüşmesi gereken bir durum yaşayacağınızı görüyorum. Bazı ani ayrılıklar, üzüntüler, bazı böyle haberler alabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili burada gördüğüm, bazılarınız üçlü ilişki yaşıyor olabilirsiniz. İşte çok seviyorum ama ayrıl barış durumlar olabilir. Burada böyle tam ayrıldıktan sonra tekrar karşınıza gelmesi kupasıyla o üzüntünüzü gidermek için tekrar bu kişinin böyle bir hani duygularla gelmesi ama sonra tekrar bırakması. Bakın tekrar burada duygusal yoksunluk, acılar, gözyaşları enerjileri var. Ben açıkçası 2023'ün böyle belki bir 6 ayı kadar falan, yarısına kadar falan büyük bir sınav vereceğinizi görüyorum. Neyi öğreneceksiniz burada? Girl with a Snake kartıyla kendi kendini sabote etmeyi bırakmayı. Burada hani işte yok narsistler beni buluyor da yok bilmem ne de yok kullanıldım da işte falan filan. Bu enerjileri artık bırakmayı öğreneceğiniz bir dönüşüm ve bu da biraz acılarla, biraz size yıkımlarla, ayrılıklarla gelebilir. Kule zaten yanlış olan bir şeyleri yıkar. Burada ben biraz olmayacak duaya amin demem. Olmayacak bir şeyi isteyip içerisinde aşırı acılar çekip ama yani burada ruhsal olarak bir kere çok acılı bir süreçten geçeceğinizi diyorum. Ben size o yüzden diyorum. Yani objektif yorum yapmak o yüzden önemlidir. Şu kartlarla ilgili ben size işte çok güzel mutluluklar yaşayacaksınız. Belki karşınıza işte böyle birazcık hovarda birisi çıkacak falan, böyle bir şeyleri yumuşatarak anlatırsam burada siz bir şeyleri böyle düzgün olmayan, dürüst olmayan enerjileri normalleştirirsiniz. Benim amacım kolektifi zehirlemek değil, kolektifi şifalandırmak. O yüzden objektif yorumluyorum.
kendisine göre alan alır, almayan almaz. Burada aşk uyumlanmıyorsanız diğer desteleri dinleyin. Ama burada zaten olmayacak şeylerin içerisinde kaldığı için bazı artık hani biraz sizi poponuzdan sistemin ittireceğini görüyorum tabiri caizse. Kendinizi fark etmeniz için, kendi merkezinizde kalabilmeniz için. Aşkla ilgili burada karşılıksız aşk ya da üçlü ilişki, bir kere çok büyük yoksunluklar yaşamak, üzüntüler yaşamak, karşıdaki kişinin belki size tam bu sıradayken siz böyle bir gelmesi, adım atması, kupa asıyla sizin içinizi rahatlatır ama sonraki kartlar yine bir ayrılığı gösteriyor. Belki burada şey var hani sana duygum var ama yine uzaklaşmak durumundayım, yine gitmek durumundayım. Burada bir kere hani partner enerjisi içerisinde olan kişiyle ayrıl barış, vur kaç gibi ben ondan duygumu saklıyorum, o da benden duygusunu saklıyor gibi durumlar yaşayabileceğiniz enerjileri görüyorum. Burada ne zaman ki siz kendi merkezinizde kalmayı öğrenirsiniz, o zaman burada şu enerjileri değiştirebilirsiniz. Biraz sert konuşacağım. Burası çünkü o yani gerçekten böyle lafını sakın yanlış anlayan lafını sakındığında da yanlış anlıyor, sakınmadığında da. Burada biraz karakter sahibi olmayı öğreneceğinizi söylüyor. Satürn var bakın, dünya var. Omurga sahibi olmayı öğreneceksin. Karakter sahibi olmayı öğreneceksin. Seni kullanan, hayatında birisi varken seninle işte aşığım bilmem ne diye belki böyle sen çok zor durumdayken yanına gelen ama sonra seni yine böyle yerin dibine fırlatan kişilerle olmamayı öğreneceğin bir süreç yaşayabilirsin diyor. Burada böyle bir tamamlanma yaşadıktan sonra bir kere çok sınanma enerjiniz var burada. Bayağı böyle bir sanki tam bir sınavı kapatacaksınız. Bakın dünya var. Sonra yine kılıç yedilisi, kılıç beşlisi falan var. Bir sınavı verdikten sonra 2023 yılında bir kere ben bakın bu dönüşümü burada belki bir ayda yaşayacaksınız. Bu da olabilir. Sonraki aylar çok daha güzel şeyler de yaşayabilirsiniz. Sonraki açılımlardaki enerjilerle ya da bireysel açılımdaki enerjilerle kendinize göre uyumlandırabilirsiniz. Bireysel açılım almak zorunda da değilsiniz. Ama burada anın enerjisinde bir kere 2023 yılı sizin için çok da böyle mutlu mesut aşk yaşayacağınız bir yıl değil. Bireysel olarak kullanılmayı, kendinizi kandırmayı, yalan yanlış kişilerin peşinden aşk acısı çekmeyi, bırakmayı sistemin size acılarla öğretebileceği bir yıl. Bu yıl. Dönüşümü iliklerinize kadar yaşayabileceğiniz bir yıl. Hep bir dönüşüm var. Bir zinciri kıracağınızı görüyorum. Yine burada Satürn enerjisiyle de şu dünya kartıyla da şunu da hissettim. Aileden gelen sevgisizlik, çocukluktan gelen sevgisizlik, bunları böyle başka kişilerden tamamlamaya çalışma durumundan özgürleşeceğiniz. Bakın burada da New Phase diyor. Burada da yeni başlangıçlardan bahsediyordu kartta. Gerçekten güzel başlangıçlar yapacağınız bir sene. Ama şöyle söyleyeyim, bazen siz bir sınavı verirsiniz, yanlış kişilerle sınanırsınız, dersimi aldım dersiniz. Sistem bir böyle tekrar sağlama yapar gibi karşınıza çıkarır. Bakalım hani gerçekten aldı mı, almadı mı gibi. Böyle bir şeyle yine bir döngüyü kapattıktan sonra siz karşılaşacağınızı da görüyorum açıkçası. Sizi arkada bırakan birisinin önce size acı yaşatıp burada bazı şok edici şeyler öğrenebilirsiniz. Belki üçüncü kişilerle ilgili aynı zamanda. Şunu görüyorum. Bir size gelecek bu kişi. Ama burada yine kullanılmak var. Yani sınırlarını koyamamak var. Siz kötü durumdayken bakın kupa asıyla geliyor. Ama sonra yine kılıç üçlüsü, tılsım beşlisi. Sanki böyle bir içinize su serpecek bir adım, böyle bir sevgi, bir aşk enerjisi gelebilir size bu acı yaşadığınız durumda bu kişiden. Ama sonra yine sizden ayrı duracağını, yine sizi geride bırakacağını görüyorum. Yani şey gibi biraz nasıl söylesem bunu? Ben bu kupasını burada bu kartlarla geçiştirme enerjisi gibi görüyorum. Yani sen üzüldün mü bu duruma? Tamam hani tamam sana da duygum vardı ama uzak durmalıyım falan gibi böyle biraz Türk filmi senaryosu. Biraz burada çok dram var, çok acı var açıkçası.
Sonra tekrar hani üzülme, seviyorum ama gitmek durumundayım gibi bir manipülasyona gelebilirsiniz. Uzak kalabilirsiniz sevdiğinizden. Belki başka şehre, başka ülkeye gitmek durumunda kalabilir ama bir sayfayı zor da olsa kapatacağınızı görüyorum. Bayağı ama o duygusal yoksunluğu yaşadıktan sonra. Bunu siz yaptıktan sonra, yani şu dünya kartındaki o dersleri aldıktan sonra, burada anka kuşu gibi küllerinizden doğduktan sonra bir bakmışsınız bu kişi ya da buna benzer bir kişi tekrar böyle kaçak göçek hareketlerle kısa süreli ya böyle işte cinsellik içeren, tutku içeren böyle laubali hareketlerle tekrar böyle bir sınırlarınızı zorlamaya çalışabilir aşk hayatınızda. Burada gördüğüm ya siz de bu kişiye karşı belki kaçak göçek davranma enerjisi içerisine girebilirsiniz. Oyun oynamak isteyebilirsiniz. Hani ben çoktan oradan geçtim zaten, sen kime ne anlatıyorsun gibi. Ama bakın burada da diyor ki hafiflemek, artık bir şeyleri görmek ve bulmak, bir şeylerin aydınlanması, değişmek ve iyileşmek. Burada sizin bazı konularda acılardan ders alıp dönüştükten sonra karşınıza yine böyle yalancı, egoist, narsist, duygularla oynayan, şirin maskeler takan, maskeli ama çok tutkulu, sizi çok beğenen kişi ya da kişilerin çıkabileceği enerjileri görüyorum. Ama neden biliyor musunuz? Sistem burada size şunu söylüyor. Şimdiye kadar göremiyordun. Çok böyle acı bir sürecin içinden geçtin. Evet, dersimi aldım diyorsun. Aldığını da görüyoruz ama bakalım tekrar benzer bir kişi karşına çıktığında ya da belki yine o kişi gelecek, bilmiyorum. İkisi de olabilir burada. Kartlarda gördüğüm. Bakalım ne yapıyorsun? Açıkça göreceğinizi görüyorum ama. Burada oralı da olmayabilirsiniz. Ama tekrar bir sınavı verip aynı konudan tekrar böyle bir sınava tabi tutulma enerjiniz var. Buraya bir kart daha çekmek istiyorum. Şöyle bir kart. Bakın, büyücü enerjisi demiştim. Deste altında da büyücü kartı çıktı. Yolunu beklediğiniz birileri var. Belki de evli birisi, bilmiyorum. Ama ondan sana yani burada yani anlayana kadar sistem sizi üzecek burada, onu söyleyeyim. Ama bu, dediğim gibi, bu hayrınıza aslında. O yüzden diyorum yani. Baştaki açıklamayı o yüzden yaptım. Bu kişiler, bunu dinleyen kişiler, şu kılıç yedilisi ve kılıç beşlisi gibi gelen kişilere nasıl davranacaklar dediğimde, yok, dersinizi alacağınızı görüyorum açıkçası. Ben burada kılıç kralı. Yani burada çok akılcı, çok mantıklı, duygulara artık köle olmadan, açıkça bir şeyleri görerek, belirli çizgileri, sınırları çizmeyi öğrenerek yaklaşacağınız enerjiler var. Bazılarınız adli konularda hak arama gibi, bazı konularda kullanıldığınız, belki maddi olarak sömürüldüğünüz konularda hak arama gibi süreçler içerisine de girebilirsiniz burada. Ama nasıl davranacaksınız? Bir kılıç kralı gibi. Burada kadın veya erkek buna takılmayın. Yani zeki, akılcı, yeri geldiğinde böyle sınırını çizen, mesafesini koyan, çok laubali olmayan. Bakın, kelebek var. Yine bir dönüşüm simgesi var. Bakın, buradaki simge de ona çok benziyor. Yani akılcı bir tutum sergileyebileceğinizi görüyorum. Yani şu oyuna tekrar gelmeyeceğiniz bir enerji var. Ama şunu söyleyeyim. Bu sene daha çok, ya belki de şimdiye kadar bu dönüşümü geciktirdiniz. Bu tarz yorumlara karşı kendi enerjinizi bakmayıp yoruma yapanlara çamur atmaya çalıştınız. Kendinize bakmayıp neden benim seçtiğim destede bu çıktı ki acaba demek yerine kesin yorum yapan kişi şöyle böyle falan gibi böyle suç atarak dönüşümünüzü ertelediniz. Kuleyi 2023 yılında bingo buluyorsunuz diyor kartlar size. Yani gözünüzü açacağınız, yararınıza olanı isteyeceğiniz bir acılı bir dönüşüm süreci içerisinden geçeceğinizi görüyorum. Akılcı ve mantıklı davranmayı öğreneceksiniz. Sınırlarınızı çizmeyi öğreneceksiniz. Hakkınızı yedirtmemeyi öğreneceksiniz. Belki bazılarınız
birileriyle adli süreçler içerisine girip hakkını savunma süreci içerisine de girebilir. Ama siz her halükarda aslında bir zinciri kırıyorsunuz burada. Kule kartındaki gibi. Böyle gelmiş, böyle gider durumu yıkılıyor artık sizin için. Çünkü o durum size hizmet etmiyor. Aydınlanma getiriyor, karakter getiriyor size. Bir duruş getiriyor aşk hayatında. Ya böyle arkasına bakmadan size seviyorum deyip bırakacak birinin siz kendinizi toparladıktan sonra tekrar karşınıza çıkması ya da ona benzer birinin tekrar karşınıza çıkması ama sizin artık doğruyu yanlışı ayırt edebilme süreci içerisine geçişinizi görüyorum. 2023 yılı sizin için böyle bir aşk hayatı enerjisini gösteriyor. Dediğim gibi ama ben bütün yıl hayatıma düzgün birisi girmeyecek mi falan filan. Ah vah etmeyin. Ah vah etme enerjisindeyseniz de daha dediğim gibi çok bu kuleleri yaşarsınız yani. Şimdi iş, kariyer, eğitim, para enerjilerine geçelim. Dediğim gibi burada ne kadar kısa sürede aydınlanırsanız o kadar dediğim gibi bu zamana çok takılmayın. Zaman kavramı çok üzerine ayrı konuşulacak bir konu. Belki bunu bir ayda çözeceksiniz. Ondan sonra güzel bir şey de çıkabilir. Siz sonraki videoları izleyerek kendi enerjiniz doğrultusunda mesajlar alabilirsiniz. Uyumlandıysanız. Aşk hayatı bu şekildeydi. Şimdi iş, kariyer, eğitim, para. Artık neyle ilgili dinliyorsanız 2023 yılı için niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu enerjilere bakalım. Gerçeklerin açığa çıkmasından bahsediyor yine. Önce şöyle bir elimde bakayım. Yine bir dönüşüm, yine bir yas tutma. Ama burada bir şeyin hani bir mucizenin, bir sihrin ortaya çıkması. Dikkatli olmanız gereken bir süreç ve yol, bir tamamlanma ve sabır. Birinci desteği seçenler gerçekten. Şimdi şöyle söyleyeyim, iş ve kariyer hayatınızla ilgili de kendinize iyi, belki bazılarınız işsizlik süreci içerisindeyseniz ya da böyle maddi olarak sıkıntılı bir süreç içerisindeyseniz bu sürecin yavaş da olsa belki bir süre daha devam ettikten sonra tamamlanacağını söylüyor. Patience enerjisiyle de geldiği için burada gördüm ama bir tamamlanma, bir yin yang enerjisi var. Aslında burada kendi içinizdeki eril ve dişili de dengeleyeceğiniz bir süreç enerjisi. Burada ben şunu da hissettim açıkçası. Verici olmaktan çok alıcı olmayı öğreneceğiniz ya da bir noktada sabır biraz bana şey enerjisini hissettirdi. Yin enerjisini, dişil enerjiyi. Belki bazı konularda artık hani alıcı enerjiye geçip istediğinizi hayatınıza çekme doğrultusunda bir süreç yaşayabilirsiniz. Eğer bir iş durumunuz yoksa harcamalarınıza, böyle hani yolunuza, hayatınıza biraz daha dikkat etmeniz gereken bir süreç yaşayacağınızı söylüyor. Yani burada sisli puslu, böyle dikkatli gitmen gereken, bakın tread thoughtfully diyor. Yani biraz düşünceli git diyor, ilerle diyor. Böyle sabır çalıştırmanız gereken bir süreç içerisinden geçebilirsiniz. Bir noktada aslında gerçekleri de göreceğiniz bir süreç olacağını görüyorum. Hani bu sabrın boşa olmayacağını göreceğiniz bir süreç olabilir. Bir de burada zaten hali hazırda bir iş vesaire içerisindeyseniz bunu okul için vesaire de düşünebilirsiniz. Sıkıntılı bir süreç görüyorum ama bu sıkıntılı süreç bakın böyle bir hani mucizevi bir şeyle böyle bir burada diyor ki hani bir büyü patlaması diyeceğim. Hani bir büyünün böyle bir sihrin anında böyle bir hayatınızda zuhur etmesi gibi bir süreç var. Ama burada sonrasında diyor ki dikkatli ilerle. Aslında şöyle söyleyeyim. Bazı mucizeler hayatınızda gerçekleşebilir ama gerçek olamayacak kadar uçuk kaçık durumlar içerisine girmemeye dikkat edin. Ben burada harcamalarınıza ya da girişimlere, böyle girişimcilikle ilgili durumlara, hani böyle bir işe girmek istiyorsunuzdur, birisiyle iş yapmak istiyorsunuzdur, uzun süredir sıkıntı yaşıyorsunuzdur, size böyle birden çok güzel gelebilir.
Ama dikkat et diyor kartlar. Sabırla ve yavaş ilerlemelisiniz. O zaman güzel bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Burada birkaç kartın enerjisini okumak istiyorum. Sıkıntılı bir iş hayatınız varsa, ayrılmak istediğiniz, mutsuz olduğunuz, böyle hani şunu da görüyorum, çok güzel bir fırsat yakalayıp belki bir süre daha, uzun bir süre daha bu iş yerinde çalıştıktan sonra hani böyle bir tamamlanma içerisine girebilirsiniz. Ya tamam, anladım, artık burası bana iyi gelmiyor gibi. Ben burada sizin için burada da dönüşüm görüyorum zaten. Şimdi şeye bakacağım. Önce şu truth be told enerjisine bakacağım. Hani gerçek söylendi diyor. Deminki sayfa da buydu galiba. Yani bazı gerçeklerle yüzleşmekten bahsediyor. Reddetme durumunu aşmaktan bahsediyor. Evet, burada yani diyor ki ne olmak istiyorsan o yolda gitme durumu var. Ben şunu görüyorum açıkçası burada. Ya burada sanki hani bir işiniz varsa da mutsuz olduğunuz, ya ben burada neden çalışıyorum, ben burada neden varım, benim istediğim bu değil ki gibi böyle bir süreç içerisinden geçip daha sonra asıl istediğiniz yere doğru geçiş yapacağınız bir durum içerisinden geçebilirsiniz. Ya da işte okul veya eğitimle ilgili asıl istediğiniz yere böyle bir süre, böyle bir varoluş sancısı gibi bir süreç yaşadıktan sonra, grieving enerjisi geldi çünkü burada. Yine burada bir dönüşümden sonra aslında kendi içinizdeki hani sizi tamamlandıracak, sizi dengeye getirecek, dediğim gibi belki yaratıcı konular, o yin enerjisi özellikle. Bununla ilgili de böyle ortaya bir şeyler koyabilir. Bu doğrultuda belki eğitimler alabilir ya da işler yapabilirsiniz. Ama sabırlı ve yavaş, sağlam adımlarla gitmelisiniz. Acele etmeyin. Yin Yang'a da bir bakalım. Şöyle kısaca. Yin Yang'a diyorum. Pardon. Patience'a. Yin Yang şunu söyler. Hayatında böyle çok verici ya da çok kontrolcü, yang eril enerjide olma durumu. Ben burada onu hissettim. Sanki sürekli bir şeylerin peşinde koşup yapmaya çalışıp aslında sizin yolunuz olmayan durumlarla ilgili böyle bir basiretsizlik sürecinden geçtikten sonra biraz uzun ve ağır bir süreç olarak gözüküyor. Gerçeği göreceğinizi görüyorum. Asıl istediğiniz yola geçiş yapmak gibi bir süreç var. Bakın o pencere, asıl gerçeğin penceresi açılıyor size. Bir de burada şundan da bahsediyor. Yargılamamak. Kendinizi veya başkalarını da yargılamamalısınız. Belki zor bir süreçten geçebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla ilgili de böyle yanınızda iş arkadaşınız vesaire zor bir süreçten geçebilir. Bunları da yargılamamanız gerektiğini söylüyor. Ya burada yeni başlangıçlar var ama birden değil, yani birden atlamamanız gerekiyor bir şeylere. Birden girişmemeniz gerekiyor. Sabırla gözlemleyerek ilerlemeniz gereken bir süreç yaşayabilirsiniz daha çok. Enerjisel olarak özellikle. Tarot kartlarına da bir bakalım. Bir tamamlanma burada da var ama. Dengeye gelme.
İş yeriniz sıkıntılı bir süreçten geçebilir. Dediğim gibi harcamalarınıza falan da dikkat edin. Girişim yapacaksanız bunlara dikkat edin. Ve sabredin. Hani böyle bir süreçten geçiyorsanız da yargılamayın. Şikayet etmeyin. Sabredin. Dikkatle ilerleyin. Yani o sisli puslu, sonrasını görmediğiniz belki o süreç bir yerden sonra geçecek ama sabret ve çok dikkatli ilerle diyor. Bakın orada hiçbir yer gözükmüyor. Çok dikkatli ilerlemeniz gereken bir yoldan geçeceğinizi görüyorum. Kendi sihrinizle, kendi ışığınızla, isteklerinizin asıl hayallerinizin ışığıyla. Çok fazla kişi enerjisi çıktı burada. Saraylı kart. Güzel geldi aslında, biliyor musunuz? Ben gerçekten kendi işini yapma gibi bir süreç içerisine geçebileceğinizi görüyorum. Burada kesinlikle alıcı olmanız gereken bir enerji var. Bakın Joker geldi. Bir şeyleri atlamamanız gerektiğini söylemiştim ki zarla geldi. Şimdi bu sene bazı konularda, hatta böyle bir ikinci şans gibi, kule, ikinci şans ve zar da burada şeydir, tehlike, yani şey gibi düşünün, kumar gibi düşünün bu zarı. Kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Yani burada öyle bir durum söz konusu. Biraz tehlikeli olabilecek bir şans enerjisi var. Bu daha masumane bir şans ama bazı konularda, bazı yerlerle ilgili ikinci şans elde edebilirsiniz. İkinci şans yakalayabilirsiniz. Resmi binalar, resmi kurumlarla ilgili. Ama burada hayallerinize giden yolda çok uçmamaya, çok böyle hani kumar oynamamaya dikkat edin. Gerçek anlamda söylemiyorum bunu. Oynuyorsanız ona da dikkat edin de yine Allah uzak tutsun. Yani şu anlamda söylüyorum. Diyelim ki bir girişim yapacaksınız ve diyorsunuz ki ya sonrasını görmüyorum ama Allah'a emanet bir atılayım, hani sonrası da olur. Bunu yapma diyor kartlar. Burada çok dikkatli ilerlemeniz gereken gerçekten bir süreç enerjisi görüyorum. İş, kariyer, eğitim durumuyla ilgili. Burada dişil enerjilerin kendi işini yapma, kendi işlerini kurma gibi bir süreçleri söz konusu olabilir. Bazılarınız yönetici olabilirsiniz. Burada gördüğüm. Çok fazla insanla iletişim halinde olacağınız bir süreçten geçebilirsiniz. Kariyer veya iş alanları ile ilgili. Burada çok eğitimli, çok ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen bir enerjiye geçiş söz konusu. Bazı yerlerle ilgili belki böyle bir akademik kurum olabilir, resmi kurum olabilir. Ya ben burayla ilgili bir ikinci kez şansımı deneyeyim diyeceğiniz durumlar da yaşayabilirsiniz çok istediğiniz için. Ama Joker gibi davranmamaya dikkat edin burada. Sabırla ilerleyin. Daha çok burada nasıl bir yol izlemelisiniz biliyor musunuz? Tılsım dokuzlusu ve değnek konusu, bakın değnek kraliçesi. Ben şunu görüyorum. Çevrene, işte kılığına, kıyafetine, dış görünüşüne, zaten sen eğitimlisin, zaten sen özgüvenlisin. Belki seni değnek konusu haline getirebilecek bir şeylerden uzak durmalısın diyor kartlar size. Sırtınıza yük olacak, bir yerde kendinizi size unutturacak, böyle hani aynaya bakmaya halinizin kalmayacağı iş ortamlarından, iş yüklerinden, sorumluluklardan birazcık sıyrılmanız gerektiğini öğreneceğiniz bir süreçten geçebilirsiniz. Burada gördüğüm çok hareketli bir enerji var. İnsanlarla görüşmek, ona gitmek, ondan ona gitmek, çok fazla sorumlulukların artması, ben yaparım, ben hallederim deyip kendinizi birilerine gösterebilmek için kendinize çok fazla yüklenmeniz, böyle bir süreç yaşayabilirsiniz. İşte hayallerim var benim, onlara giden yolda yapabilirim, edebilirim gibi. Ama burada biraz daha şunu söyleyeyim, kendinizi değersizleştirebilirsiniz. İş hayatında da bu böyledir. Yani her şeyi yapan, her şeyin peşinde koşan,
Değnek konusu biraz başkalarının yapması gerektiği şeyleri de kendisi yapan kişileri de gösterir. Ben burada onu da hissettim. Birilerinin gözüne girmek için her şeyi yapmaya çalışmayın. Böyle bir süreç yaşayabilirsiniz. Belki kendinizce şöyle düşünebilirsiniz. Ben onların gözüne girmeye çalışayım ki onlar da bana hayallerime giden yolda belki şöyle bir şans kapısı açarlar. Şöyle bir şey yaparlar. Ama burada kartlar diyor ki bunu yapma. Dikkatli ilerlemen gereken, sen kendi sihrini Burst of Magic kartıyla da kendin oluştur. Hani birilerine yaranmaya çalışmayın. Bir şeylerin altında bir yerden sonra ezilebilirsiniz. Ama burada tam bir değnek kraliçesi ve tılsım dokuzlusu gibi olmalısınız. Yani kendi sınırlarını bilen, kafasına koyduğunu yapan ve kendi görevi neyse onu yapan. Burada dediğim gibi çok böyle hani her şeyin bir yerde kendinize herkesin her işini yapmaya çalışırken bulacağınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Burada bazılarınız bir anne figürü ya da bir erkek aracılığıyla bazı iş kapılarına nail olabilir diyesim geldi. Yani böyle bir belki zaten geçmişten aşina olduğunuz, geçmişte çalıştığınız ya da bir şekilde bildiğiniz bir kapının size tekrar açılması gibi bir süreç yaşayabilirsiniz burada. Daha böyle resmi bir yer olabilir. Resmi bir kurum olabilir buralar. Gördüğüm sağlık sektörü, güzellik sektörü. Daha çok böyle gerçekten kadınlarla ilgili konular enerjisini çok yoğun olarak alıyorum. İş yükünün çok artması, birilerinin böyle kendi koltuğunda otururken sizin böyle haldır haldır böyle o kişileri memnun etmeye çalışma durumunuz söz konusu olabilir burada. Ama kendi şansınızı kendiniz, kendi değerinizi bilerek oluşturmalısınız. Bunu söylüyor aslında kartlar burada. İş hayatı daha çok böyle bir süreci gösteriyor. Yani bir şeyleri daha rahat akışta yaşayabilecekken kendi kendini sıkıntıya sokan bir enerji var burada yaşayabileceğiniz. Hayallerinize giden yolla ilgili bir teklif, bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Ama burada da zarla geliyor. Burada da dikkat et diyor bakın. Bu konularda da her ne kadar size cazip gözükürse gözüksün. Burada da atlamayın üzerine demiştim. Yine diyorum Joker geldiği için. Kupa dokuzlusu hayallerin gerçekleşmesidir. Zar da geliyor burada. Yani biraz şey var burada. Riskli durumlar var. O yüzden üzerine atlamamalısınız. Duygusal düşünmeyin. Mantıklı düşünün. Belki sevdiğiniz, tanıdığınız, bildiğiniz kişilerden de gelecek olabilir bu teklifler, bu girişimler burada gördüğüm. Ama üzerine atlamamalısınız açıkçası. Çok fazla kişi enerjisi geldi. Burada bir kere çok fazla insanla muhatap olacağınız bir sene enerjisini görüyorum. Psikolojik konular, sağlık konuları, güzellik konuları, estetik konular, bunlarla ilgili çok fazla insanla muhatap olma durumları yaşayabilirsiniz. İş ve kariyerle ilgili bir tane sonuç enerjisi çekmek istedim. Gerçekten kimlerle ne iş yaptığınıza çok dikkat edin. Bakın burada da değnek ikilisi kılıç onlusuyla geliyor. Acele etmeyin. Gerçekten acele etmeyin. Burada çok da böyle zaten nasıl desem bilmediğiniz bir şeye atılacağınızı görüyorum. Atılmak isteyeceğinizi, çok istediğiniz için. Bu her şey olur. Yatırım olur. Ve böyle bir arkadaş, bir tanıdık birinin çok cazip bir teklifiyle böyle havada uçma durumu var. Yani gerçeği görememek var. Ama sonra bakın yara alabilirsiniz. Ya ben burada biraz şey hissettim. Dost kazı, arkadaş kazı, tanıdık kazı yememeye dikkat edin. Çok cazipmiş gibi gözüken tekliflere ekstra dikkat edin. Burada tam olarak da bunu söyledim zaten. Evet, emek vermelisiniz ama kendinizi de yok saymamalısınız.
Evet, hayallerinizi gerçekleştirmek için bir şeyler yapabilirsiniz ama bunu nasıl desem, kendi değerinizle, bilginizle, birikiminizle, kültürünüzle, güzelliğinizle, burada dış görünüşle ilgili de bir enerji görüyorum. Estetik, moda konuları. Bunlarla ilgili güzel işler yapabilirsiniz ama nasıl diyeyim, kısa sürede çok büyük başarı vaat ettirecek şeylere ya da tehlikeli olabilecek, riskli olabilecek başlangıçlara çok dikkat edin. Bazılarınız yurt dışında eğitim alabilir. Okuldan bu doğrultuda destek alabilirsiniz. Ya da devlet desteği alabilirsiniz. Tam o sırada belki böyle bir dost, bir arkadaş başka bir şey konusunda size bir teklif uzatabilir. Kendinizi bilmelisiniz, onu söyleyeyim. Bir anne figürü, bu bir öğretmen olabilir, bir yönetici olabilir ama gerçekten bir anne, belki kendi anneniz, iş, kariyer, eğitim, para konularında size çok destek olacak gözüküyor. Size çok destek olacak gözüküyor ama burada aile konforundan, konfor alanından, bazı belki maddi olarak hala kendi ayaklarınızın üzerinde duramıyorsanız, bazı durumlardan çıkmanız ve kısa sürede başarı elde etmeyi beklemeyi bırakmanız gerekiyor. Burada kısa yollardan da hayallerine ulaşmayı bekleme enerjisi görüyorum. Dediğim gibi bu doğrultuda çok cazip gelebilecek fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, çok düşünün, yani atlamayın böyle fırsatlara. Ve burada şunu görüyorum yine. Şeytan, değnek üçlüsü, tılsım onlusu ve uzaklaşma. Böyle bir aileden, yuvadan uzaklaşma. Fiziksel olarak değilse bile burada ayaklarınızın üzerinde durabilmek için durumu yaşayabilirsiniz. Artık sanki o güvenceden, o konfor alanından, o bağımlılıktan, belki aileye bağımlılıktan gideceğinizi görüyorum. Buradan bir şeyler beklemeyi bırakacağınızı görüyorum. Bir de şunu söyleyecektim biraz önce. Deneyimsizsiniz. Burada iş hayatında çok deneyimli kişilerin enerjisini görmüyorum. Yani böyle çok wow, bayağı deneyim sahibisiniz falan diyemem. Biraz önce deste altında da onu hissetmiştim. Çok prens enerjileriyle geliyorsunuz. Burada çok deneyim elde edebileceğiniz süreçlerden de geçebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Hakkınızı savunmayı öğreneceğiniz, farklı fikirlerle karşılaşacağınız, mobbingimsi yalnız, mobbingimsi davranışlar. Ondan sonra arkadaş gibi tanıdığınız kişilerin birden şöyle bir işe girelim mi, bak bu tam sana göre deyip böyle sizi bir tık tehlikeli bir şeylerin içerisine çekmesi gibi bir şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ama değnek dokuzlusu geldi. Yani yara da alabilirsiniz. Dikkat edin o yüzden. Bakın, hakkınızı savunmaktan bahsettim. Bu girişimi yapmalılar mı dedim. Bu girişimi şöyle söyleyeyim. Gerekli sorumlulukları alıp gerekli işte adli konulardaki sorumluluklar, resmi konulardaki durumlar, artık hepiniz için neyse. Burada da bir resmiyet enerjisi var zaten. Yerine getirip dengeli ve sabırlı ilerlemelisiniz. Yine denge kartı sabır enerjisidir. Acele etmeden, evet başlangıç hayaliniz ve çok istediğinizse yapabilirsiniz. Ama burada üzerine birden atlamayın. Ardını arkasını planlayın, düşünün ve bir noktada kendinizi de zapt edebilmeniz gerekiyor. Burada bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Sizi güçlendirecek aslında hayallerinize giden yolda. Burada biraz ben hayalinizle ilgili sorumluluk almayı en başta
öğrenmeniz gerektiğini görüyorum. Ondan sonra başkalarıyla yapacağınız işler, girişimler sizin için daha yararlı hale gelebilir. Böyle resmi hak, hukuk, işte belgeler vesaire, bunlara da çok dikkat edin. Kendi hakkınız olur, bir işe girişeceksinizdir, onun işte vergisiyle, resmi durumuyla olur. Bunlara da çok dikkat edin diyor kartlar. Yani hayalini öyle hop, hayalim şu, hop içine bir düşeyim diye girmemelisiniz. Yavaş ve sağlam adımlarla. Belki de size çok zor gelen bir işi ya da bir aile ortamını bırakıp, bir desteği bırakıp burada yeni başlangıçlara doğru yol alma var. Ama yavaş ve sağlam ilerlemeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Ve çok fazla kişiyle muhatap olacağınızı da görüyorum. Çok kişi enerjisi geldi çünkü. Bir anne desteğini ama her zaman arkanızda hissedeceğinizi de görüyorum. Burada kendi ayakları üzerinde durmaya doğru bir geçiş enerjisi söz konusu. Birinci desteği seçenler. Evet, enerjiler bu şekildeydi sizin için. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Ay. Bence iki tarafta güzeldi, biliyor musunuz? Burada iki tarafta da kabuğunuzdan sıyrılacağınız bir süreç enerjisi görüyorum. Aşkta da, iş, kariyer, eğitim, parada da. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğreneceksin diyor kartlar. Ama riskli durumlarla ilgili sabretmeyi ve ya arkanızı sağlama alarak, hakkınızı, hukukunuzu koruyarak, siz de hakkaniyetli ilerleyerek, yavaş yavaş adımlarla ilerlemeyi öğreneceğiniz bir süreç var. Birden atlarsanız sonra yara alabilirsiniz. Ya kısa sürede olacak diye beklememelisiniz bir şeyleri. Bir resmi durum, bir yerle ilgili ikinci bir şans kapısı size açılacak ama dediğim gibi riskli durumlar içerisine kendinizi de sokmayın. Evet, burası bu şekildeydi. Şimdi hemen ikinci desteğiyle devam ediyoruz. Böyle aslında gerçekten uzun uzun açılımlar yapmaktan çok keyif alıyorum. Ama boğazım yoruluyor. Sesim yoruluyor. Şurası aşktı. Şurası da iş, kariyer, eğitim, para. Bir suyumdan içeyim. Evet. Bu arada bu desteği dinledikten sonra 2023 yılında gerçekten bu enerjileri yaşarsanız ara ara geri dönüş yapabilirsiniz. Yani aylar geçse de aklınızda kalırsa eğer. Evet. Yeşil yıldızı seçenler. İkinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 2023 yılında aşk hayatıyla ilgili enerjiler ne sizin için yaşayabilecekleriniz? Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için
seçtim. Aşk hayatı kartlarını seçtik. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 2023 yılı için. Şimdi iş, kariyer, eğitim, para konularına bakıyoruz. Yeşil yıldızı seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Kartları seçtim. Şöyle bir açıya da bakalım. Evet, ikinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Yeşil yıldızı seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bakalım 2023 yılında aşk hayatıyla ilgili enerjiler sizin için neler? Mending, love. Burada güzel enerjiler hissettim aslında. Yine bir dönüşüm. Awakening, genius, transformation, dönüşüm, bolluk, bereket ve iyileşme. Burada daha umutlu enerjiler görüyorum. Aslında istediğiniz enerjileri kendinize çekebileceğiniz güzel bir aşk, olgun bir aşk, belki geçmiştekinden çok farklı, abundance, size bolluk, bereket getirecek. Abundance aynı zamanda hani abundant, bolluk, bereket ve isteklerinizi, bakın burada oluk oluk yıldız, akış ve bir yıldız sembolü var, görüyorsunuz. Parlak ve yıldız böyle sembolleri çizmişler. Parlaklık ve yıldız sembolleri çizmişler. Şey görüyorum burada, hani böyle sistemin size ne istiyorsanız aşkla ilgili vermesi ve burada yaşadığınız bazı acıların, bazı üzüntülerin şifalanması ve burada yine bir küllerinden doğma enerjisi var ama bu daha çok birinci desteden çok daha yumuşak ve çok daha artık anka kuşu olma evresi. Birinci deste daha o evreye geçememeydi. Burada gerçekten o evreye geçme
durumunuzu görüyorum ve olgun bir aşk aynı zamanda. Böyle lay lay lom değil. Güzel bir aşkı hayatınıza çekebileceğiniz bir yıl olabilir bu sene. Şu mending kartını bir okumak istiyorum. Çok güzel geldi burası. Ben burada güzel enerjiler hissediyorum. Hadi bakalım. Ve bu aşkla birlikte böyle bolluk bereketiniz de şifalanabilir. Birlikte vakit geçirdiğiniz insanlar da bolluk bereketinizi çok etkiler. Özellikle ilişkilerde. Hele ki bir de işin içerisine cinsellik giriyorsa. Yani bununla ilgili enerjisel konularda konuşan kişileri, bilir kişileri dinleyin tabii ki ama çok yoğun bir enerji paylaşımı olduğu için o kişi bolluk bereket bilincinde değilse, enerji vampiri ise, dolandırıcıysa, böyle çok güvenilir birisi değilse sizin de bolluk bereketinizi etkileyebilir. Ben burada belki de bunların geride bıraktığınız bir süreç gibi de görüyorum birazcık 2023 yılını. Çok aşkta daha olgun bir bakış açısına erişeceğiniz bir yıl. Ve bu aşk enerjisinin dönüşümüyle bolluk berekette de bir şifalanmayı gösteriyor. Ve tam istediğiniz gibi, dediğim gibi abundance, yani istediğiniz gibi bir aşkın size akması durumu da söz konusu buradan. Biraz hissettiğim. Burada da bakın healing after arguments diyor. İyileşmekten bahsediyor. Forgiveness, affetmekten bahsediyor. Bu kadar. Yani anlattığım şey aslında artık size yara veren, bakın each time we are hurt and allow the heart to pass through us without understanding and integration. Ya burada şöyle söyleyeyim özetle. Size acı veren, sizi inciten durumları salmayı öğreneceğiniz bir yıl. Ve bunların hani artık geçmişte kalacağı bir yıl. İlerleme, affediş. Bir temizleniş enerjisi var burada da. Belki kalbinizi kapatmıştınız. Artık kalbi tekrar açacağınız, aşkla da geldiği için bir süreç enerjisine geçeceğinizi görüyorum. Kırık kalplerin, burada da tam radyovari bir cümle başlangıcı oldu. Gerçekten kırık kalplerin artık kendi kalplerini aşka ve sevgiye açacakları ve tam da istedikleri gibi olgun, güzel, olgunlaşıyorsunuz. Acılardan olgunlaşmışsınız. Ve bu artık size yani burada sistem diyor ki tamam, artık tam istediğin gibi bir aşkı yaşamayı hak ettin. Ne istiyorsan kendini iyileştirdiğin için sana artık vereceğiz. Böyle bir enerji görüyorum açıkçası. Yani tövbe aşağı hani buradan vereceğiz falan dedim ama yani burada öyle bir enerji var, öyle söyleyeyim. Çok olgunluk da görüyorum burada. Duygusal bir olgunluğa erişmenizle birlikte kırgınlıkları geride bırakabilme ve kalbin tekrar aşka açılması. Devam edelim bakalım tarot kartlarıyla. Bir blokaj enerjisinin değişmesi. Yine bir korku. Belirsizlikler. Güneş süper. Süper dediğim anda. Güzel ama. Onu aydınlatıyor zaten güneş. Çok güzel. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Bir süredir hayatınıza kimseyi almıyor olabilirsiniz. Bir kırgınlık süreci yaşıyor olabilirsiniz. Hem de uzun bir süredir. 2023 yılının da başlarında bazı kişilere yabani derler ya. Ben biraz burada o enerjiyi hissettim. Çok böyle etrafınıza insanları yaklaştırmayacağınız, belki başlangıçlarda, belki bazılarınız doğum gününüze kadar sizinle ilgili, yani burada ilgilenenleriniz olabilir. Gizli stalkerlarınız olabilir. Ay ve Sunglasses'la.
Ben burada Snake enerjisini biraz şey gibi hissediyorum ya. Bu Snake neden geldi ki şimdi? Bir bakalım şu Snake enerjisine. Tamam, karmik bir ilişkiyi ve aynalama durumu bakın. Size kendinizi yansıtan karmik bir ilişkiyi bırakıp artık daha... Yok, bırakma da görmedim aslında, doğruyu söylemek gerekirse. Ya şöyle söyleyeyim, ilk başta açıkçası burada bazılarınız gerçekten ruhsal bir ilişki yaşıyor olabilir. Şimdi Twin Flames, hani ikiz alev vesaire diyeceğim ama mesela karmik bir ilişki diyorsunuz ya, o karmik ilişki ikiz alev de olabilir. Yani ikiz alev aslında çoğu ilişki kavramını içerisine barındıran bir kavram. Ama öze ulaşma yolculuğunda ikiz alevinizi de bırakmanız gerekiyor. Yani aslında o da bir ayna, o da bir illüzyon bir noktada. Burada ben şunu görüyorum. Bir süre hayatınıza kimseyi almayabilirsiniz. Biraz böyle bir yabanilik gibi. Hani bazı kişilere yabani derler ya. Öyle bir süreç yaşayabilirsiniz. Belki doğum gününüze kadar. Sizden hoşlanan, sizden beğenen kişiler olabilir. Sizi beğenen kişiler olabilir. Bazılarınız için şunu söyleyeyim. Karmik bir ilişkiyi geride bırakıp hayatınıza böyle daha sizi şu Snake beni düşündürüyor açıkçası. Şunu sormak istiyorum. Ya burada yeni bir date enerjisi var. Şurada da onu görüyorum ama bu Snake geçmiş mi? Yoksa ay, bunu neden seçiyorum? Yeni mi? Onu çok ayırt edemiyorum burada. Yanlış bir şey söylemek de istemiyorum. Bu date enerjisi nasıl bir enerji? Sanki evli biri karşınıza çıkacak mı? Bakın runner, chaser, çok gerçekten ruhsal bağlantılı ilişki durumu var burada. Ben burada ne görüyorum biliyor musunuz? Sizin kalbinizi kıran kişinin tekrar hayatınıza gelmesi ve bu hayatınıza tekrar gelecek olan kişi, bir kere bir süre hayatınıza birisinin gireceğini görmüyorum. Hatta bu gelecek olan kişiye bile gardınızı almış bir pozisyondasınız. Bu kişi sizin için yeni birisi değil. Çektiğim ek kartlarda çok yüksek ihtimal üçlü ilişki, evli olabilir. Ya da şu da olabilir bir diğer ihtimal. Siz evleneceksinizdir geçmişte. Ama burada bir sizi yaralamıştır, bir şey yapmıştır. Ve sonra siz ona bir şey almışsınızdır, tavır. Burada böyle sizi biraz gerçekten acılardan geçirmiş bir kişinin bir süre ama hayatınızda gözükmeyeceğini, belki yaz aylarında bir pişmanlıkla bakın. Böyle bir süre sizi sanki izleyecek, stalklayacak, böyle bir düşünecek, böyle bir ulaşmak isteyecek, ulaşamayacak olabilir. O sırada da sizi isteyenler, talipleriniz olabilir ama çok böyle hayatınıza birisini alma modunda olmayabilirsiniz. Burada benim gördüğüm. Yani ilk başta kalbinizi çok açacağınız enerjileri görmüyorum. Belki yaz aylarına kadar ya da belki doğum gününüze kadar. Güneşle merkezdeki. Burada bir kadersel bir süreçten geçtikten sonra karşınıza birden fazla kişi çıkabilir. Sizi sosyal medyada görüp beğenip ulaşmaya çalışanlar olabilir ama çok böyle görmezden geleceğinizi, belki engelleyeceğinizi falan görüyorum. Burada bunlardan sonra karşınıza sizin çektiğim ek kartlarla ve yılan enerjisiyle de birlikte bu kişi yeni birisi değil burada gördüğüm. Pişmanlıkla geliyor. Geçmişte sizi kaybettiğini düşünen, sizinle ilgili pişmanlıkları olan, belki evli olan, belki sizden sonra evlenmiş olabilir. Bilmiyorum. Herkes için farklı olabilir senaryo. Burada iki senaryoya göre konuşacağım ben. Ya sizinle evlenecekti, sizi kaybetti ve bunun pişmanlığıyla size böyle bir kahve içmek isteyebilir. Bakın barışmak, konuşmak isteyebilir. Ya da
bu kişi zaten hayatında bir başkası vardı. Burada çok yüksek ihtimal bunu görüyorum ve sanki bu yüzden diğer kişilere de küsebilirsiniz. Ya benim karşıma bir tane böyle birisi çıktı, duygularımla oynadı ve böyle karşınıza çıkabilecek böyle hani kişileri de uzak tutma durumunuz var açıkçası bir süre 2023 yılında. Güvenmiyorsunuz. Güvenme noktasında bir süre kalbinizi açmakta zorlanacağınızı ama yani burada da gerçekten kaderin cilvesi diyesim geldi. Tam güneş gibi oh be yeniden doğdum artık yeni aşka hazırım dediğiniz sırada hop pişmanlıkla bu kişinin tekrar karşınıza böyle bir şey içmek isteyip falan böyle görüşmek isteyip karşınıza çıkması durumuyla karşılaşabilirsiniz. Tam siz kendinizi toparladıktan sonra. Belki burada birisinin pişman olmasını falan istiyorsanız tam o isteme durumundan çıktıktan sonra aslında siz güneş şeydir, geçiştir. Yeni bir hayata merhaba demektir. Aslında bir noktada doğumdur. O yüzden doğum günüyle de ilişkilendirilir. Burada ben o yüzden hani tam böyle yeniden doğdum dediğiniz sırada birinin pişmanlık ve üzüntüyle sizin karşınıza çıkabileceği enerjileri görüyorum. Yaz ayları enerjisini daha çok aldım açıkçası burada. Havaların ısındığı zamanları ya da bazılarınız için doğum günü dediğim gibi. Bu kişiyle görüşüp konuşabilirsiniz ama burada bir üçlü ilişki durumu yaşayabilirsiniz. Burada gördüğüm bazılarınız. Şimdi buraya bir kart daha çekeceğim. Ama bakın bir ilişki ve ya ben ne görüyorum biliyor musunuz? Uzun süredir bakın burada şöyle bir senaryo gösteriyor. Bir barışma ve belki bir ilişkinin ciddiyete varması, resmileştirilmesi, söz nişan halini bulması ve zaten yani sanki burada hak ettiğinizin sizi bulması gibi bir durum görüyorum. Birisi size haksızlık yaptıysa belki bunu düzeltmeye çalışması ama uzun süre düzeltmemiş. Hem de çok uzun süre. Belki de bu bir imparator, belki de bu bir evli kişi dediğim gibi. Ya da sizinle evlenecekti. Bu doğrultuda sorumluluk almadı. Uzun süre ama yani belki 1 sene sonra, 2 sene sonra bile olabilir. Şu iki kart bayağı uzun bir süre çünkü. Burada tekrar karşınıza çıkıp hakkınız olanı size göstermek isteyeceği bir durumu görüyorum. Evet. Belki şu olabilir. Ya şunu sormak istiyorum. Ben burada biraz üçlü yani geldiğinde de hayatında belki bir başkası olabilecekmiş gibi görüyorum bu kişiyi. Aldatmış ve kandırmış birisi sizi geçmişte. Önce şunu soracağım. Bu kişiyle nasıl bir ilişki yaşarsınız? Bir tane daha çekelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten ben bu kişiyle yaşadığım her şeyi yaşadım deyip aslında belki evlilik bile yaşayabilirsiniz biliyor musunuz? Ama burada yaşadığım her şeyi yaşadım, dersimi aldım. Tekrar acaba tamamlanmış bir şeyle ilgili bir başlangıç yapmak ne kadar sağlıklı gibi bir korku yaşayabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bu geçmişten birisi, yara aldığınız birisi tekrar karşınıza çıkacak uzun bir aradan sonra diyor kartlar. Peki şunu sormak istiyorum. Şu üçlü ilişki enerjisi. Keşke burada üçlü ilişki enerjisi bitecek diyebilseydim. Kaç tane kart çektim görüyorsunuz. Geldiğinde çok hayatında sadece siz olacağınız enerjileri görmüyorum. Öyle bir ilişki yaşamak isteyerek gelecek gibi. Bu kişi. Yılanla geldi zaten. Burada da mesela other woman diyor. Burada tam siz kendinizi toparladığınız sırada hayatında belki bir başkası varken sizinle güzel bir ilişki yaşama isteğiyle gelebilecek birisi var ama yılanla geldiği için ben bu kişiyi
istediğiniz kişi bu mu? Burada çünkü öyle demiştim ya. Aslında evet. Burada ne görüyorum biliyor musunuz? Yarım kalmışlık hissiyatı içerisinde olduğunuz birisi. Yani bir şeyler askıda kaldı. Ne bitti? Yani benim için, ya şöyle söyleyeyim. Tamamlanma var ama burada siz bu durumu bitiş olarak görmemişsiniz. Askıda kalmış, ertelenmişsiniz. Belki yok sayılmışsınız. Bazı açıklamalar size yapılmamış. Bu kişinin uzun bir aradan sonra dediğim gibi tekrar ilişki yaşamak için, ama burada size değer de vererek, önce sadece belki arkadaşça konuşup edip sonrasında sizinle uzun süre ama hayatında belki başkası varken ilişki yaşamak isteyeceğini görüyorum. Hayatındaki diğer kişiyle arasında fiziksel mesafe olabilir aynı zamanda bu kişinin. Bu kişiyle düzgün bir ilişki yaşar mısınız dedim de hayır. Ama istediğiniz bu. Yani gelmesini istediğiniz kişi bu olarak gözüküyor. O yüzden de hayatınıza tekrar girecek olarak gözüküyor. Olgun bir aşk sizi bulabilir demiştim. Kalbinizi tekrar açabilirsiniz demiştim ya. Ben bu kalbinizi tekrar açacağınız kişiyi geçmişten birisi olarak görüyorum. Bir de şunu soracağım. Bu göstermedi ama hadi sorayım. Yeni birisi girebilir mi hayatınıza? Aslında yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz ama kendinizi toparladıktan sonra, hatta böyle gerçekten tam böyle eş enerjilerde olduğunuz birisi hayatınıza girebilir. Hatta dişiler bu kişiye adım atabilir belki. Ama bu 2023 senesinde asıl kartların gösterdiği kalbinizi kapatan kişinin tamam ya ben artık kendimi diğer kişilere açıyorum dediğiniz noktada karşınıza çıkması, pişmanlıklarla, üzüntülerle uzun bir aradan sonra barışmak istemesi ama hala hayatında birisi varken karşınıza gelmesi durumu var. Çünkü içinizde bir yerde bitmemiş, yarım kalmış bir hikayenin belki de sizin tarafınızdan bitirebilmesi için karşınıza gelecek olabilir. Tamamlanış gördüm çünkü dünya gördüm. Orada ben değnek dokuzusuyla da gördüğüm için dünyayı daha çok onu evlilikten ziyade şey olarak görüyorum. Tamamlanmış bir şeyin olduğunu göreceğiniz. Yani, tamam ya bu sayfa kapatılması gereken bir sayfaymış diyeceğiniz. Bu kişiyle mutlu olur musunuz diyorum. Hayır, bu kişi için çünkü bir başka seçenek olma durumunuzun bir süre daha devam edeceği var ve şunu da seçtim. Hani bayağı kart seçtim demiştim ya, üçlü ilişki biter mi? Bitmiyor. Yani gördüğüm bitmiyor. Burada sadece sizin bir yerden sonra noktayı koyabileceğiniz bir enerji olabilir. Ama bu kişiden bir görüşme teklifi, bir şeyler içme teklifi alma durumunuz çok yüksek ihtimal. Ama dediğim gibi kısa sürede değil. Burada gördüğüm daha havaların ısındığı zamanlarda. Yengeç burcu zamanı olabilir. Aslan burcu zamanı olabilir. Su grubu zamanları olabilir. Bu şekilde geliyor aşk hayatınız. Yeni kişi de daha kendinizi dediğim gibi toparladıktan sonra karşınıza çıkabilir. Burada kalbini zaten açma mücadelesi verecek bir enerjiniz var. Karşınıza çıkanlara karşı, yani sizin karşınıza ilgi gösterip gelenlere size zarar verecekmiş muamelesi yapacağınız bir süreç görüyorum. Aman uzak dur hani gibi. Ama bir yerden sonra kalbinizi de açıyorsunuz. Burada da dediğim gibi olgunlaşıyorsunuz, yeniden doğuyorsunuz. O noktada karşınıza geliyor. İstediğiniz şey o çünkü içten içe. Ya aslında set çektiğiniz ama keşke karşıma belki de pişman olup
gelseydi gibi bir isteğiniz olabilir. Onun sizi bulma durumunu görüyorum. Ama her halükarda değer görme durumunu yaşayacağınız durumlar var. Siz iki kişi arasında kalabilirsiniz gerçekten. Ve hep bakın eş enerjiler geliyor. Asıl kendi eşinizi bulacağınız bir süreç yaşayabilirsiniz ama önce şu geçmişteki kişiyle hesaplaşmanız bittikten sonra belki de. Bir de şu kartlar da bana çok ciddi ilişki enerjisi göstermiyor zaten. Barışma vesaire evet ama işte flörtleşme, konuşma falan ama yılanla geliyor yine. Neyse bu şekilde bu sayfayı kapatacağınız bir yüzleşme görüyorum. Bir pişman oldum, hani yaptıklarımdan pişmanım, gel bir kahve içelim, gel bir konuşalım adımı alabilirsiniz aşk hayatında birisinden. Ve sonra bu sayfayı kapatıp asıl dengeniz olan birisinin karşınıza çıkma. Ve çok kısmetlisiniz, onu söyleyeyim. Siz kalbinizi açmakta zorlansanız da dediğim gibi hayatınıza girmek isteyen, uzaktan sizi izleyen çok fazla kişi var. Perde arkasından. Belki burada şunu da hissettim. Instagram hesabınız bazılarınızın kapalı olabilir. Böyle hani fake hesaplardan girip böyle hani stalklamak isteyen çok fazla kişiniz falan da olabilir. Ama bakın bir kendinizi açıyorsunuz, hop tekrar o kişi geliyor. Pişmanım deyip. Ama yine bir şey yok, hani değer verir bakın size. Ama hayatında bir başkası da olur diyor kartlar. Bu süreci atlattıktan sonra asıl eşiniz ve dengeniz olan kişiyle karşılaşabilirsiniz. Evet, şimdi iş, kariyer, eğitim, para konularıyla devam edelim. Observer enerjisi geldi. Çok tatlı bir enerji. Psişik kabiliyetler. Bakın burada da tilki gibi bir şey var. Burada da tilki gibi bir şeyler var. Gözetlediğiniz, istediğiniz, dilediğiniz, yolunu beklediğiniz bir şeylerle ilgili dileklerin kabul olması enerjisini görüyorum. Üzüntüyle geldi. Şu kartı bir okuyalım. Bana şey hissettirdi bu ama daha çok. Uzun süredir üzüldüğünüz, istediğiniz bir durumun aydınlanması aslında artık. Aydınlanma üzüntüye geliyor çünkü. Ve çağrıya kulak verme bakın. Belki dilek dilediğiniz, çok istediğiniz, bazılarınız şunu da çok hissettim ben burada. Astroloji, göklerle ilgili bir durum olduğu için astroloji gibi enerjisel konularla ilgili psişik yetenekler kartı da geldiği için hani sistemin çağrısına kulak verip belki böyle bir şeyler içerisine atılabilirsiniz. Burada gördüğüm. Ve bu sizin belki yaşadığınız bazı üzüntüleri aydınlatacak bir girişim olabilir. Sen nasıl bir okuyalım ama mesajları tam olarak neymiş? Aşk hayatınız... Bir de şunu söyleyeyim. Bu kişi sizin ikiz aleviniz falan olabilir. Çok o konulara girmek istemiyorum ama başta söylemiştim. Tekrar ona değinmek istiyorum. Şu pişmanım diye gelecek kişi hani karmiydi, o suydu, bu suydu, içinde her şeyi barındıran bir böyle ruhsal bağlantılı birisi olabilir. Ama zaten şurası da yılanla her şeyi anlatıyor aslında. O kadar kart çekmeme de gerek yoktu da biraz işte başaklık bendeki. Merkür enerjisi. Detaycılık. İkizlerde de var bu çok. Ben çok gözlemledim ama Başak kadar yok yine. Başak'ta bir toprakta olduğu için bir sağlama alma durumu oluyor. Evet, şimdi şu Serenas'a bakalım, iş ve kariyer enerjisindeki. Sahte gülüşlerin arkasına sakladığın üzüntüyü artık salma vakti diyor. Belki ağlamak, üzülmek artık senin kendinle, bedeninle bağlantı, işte hassas olmak, kırgın olmak
kendinle, bedeninle bağlantı kurman gerektiğini sana gösteriyor diyor. Ben burada ne gördüm biliyor musunuz? Bazı üzüntüler, belki iş hayatındaki, aslında sizi kendi ruhsal belki olarak yapmanız gereken işe sürüklüyor olabilir. Çünkü answering the call, hani çağrıya kulak vermek ve hani burada da bakın kulaklarını açmış, ears wide open diyor. Yani böyle hani hazır ve bekliyor. Burada şey görüyorum, hani sanki sistem artık üzülmeyi, ya sanki diyor ki sistem, bu üzüntüleri sana yaşattık çünkü kendi yolunu bul diye. Kariyer ve iş, meslek hayatında. Ben daha ruhsal bir yol izleyebilirsiniz gibi bir enerji görüyorum ama bir bakalım. Ya da istediğiniz neyse o yönde aydınlanma yaşayacağınız bir süreç aslında. Ben bu üzüntüleri, bu mutsuzlukları yaşamışım ama aslında belki de hani bazılarınız hayat amacınızı falan soruyorsunuz ya. Burada hayat amacına hizmet eden bir meslek yapma durumu içerisine girebilirsiniz. İki tarafta da ay geldi bakın. Ben şunu görüyorum iki tarafta da sizde. Siz gelecek korkusu taşıyan birisiniz. Aşkta da, kariyerde de. Açamamak var kendini. Yeniye açamamak var. Yine bu iki kart yan yana geldi. 3 kart. Karıştırdım o kadar ama. Bir kere burada gerçekten üzüntülü bir süreç yaşayabilirsiniz. Yalnızlık, geleceği görememek, önünü görememek. Ama bunların biteceğini ve dönüşeceğini görüyorum. Bazılarınız ailenizde yaşıyor olabilirsiniz yine bu kartlar geldiği için. Maddi olarak bağımlı olduğunuz bir yerler olabilir. Bu bir iş yeri de olabilir, bir aile şirketi de olabilir. Şunları da bir açalım. Güneş geldi, güzel. Zamanla bir şeylerin, burada da mahkeme var zaten. Zamanla bir şeylerin sizin için güzel bir aşamaya geçeceğini görüyorum. Aydınlanacağını görüyorum. Burada da bakın yine bir aydınlanma var. Burada da güneş var bakın. Burada da güneş var. Aşkta da, iş, kariyer, eğitim, parada da önünüz açık ama biraz daha sonraki süreçte gözüküyor burada. Öncelikle iş, kariyer, eğitim konularında önünüzü göremediğiniz konularla ilgili bir dönüşüm sürecinden geçeceğinizi görüyorum. Korkularınızın, belirsizliklerinizin, bir şeylere adım atamama durumlarınızın, emek verdiğiniz konularla ilgili çabuk veya kısa yoldan veya torpille, burada belki işte ailenin, aile dostları, birilerinin tanıdığıyla karşılık alma durumlarınızın dönüşeceği bir süreç yaşayabilirsiniz. Burada benim gördüğüm. Yine aile üyelerinden, kardeşlerden, kuzenlerden, kan bağınız olan kişilerden, geçmişten tanıdığınız kişilerden, böyle kardeş gibi dediğiniz belki arkadaşlardan, kariyer ve iş hayatıyla ilgili fırsatlar size sunulabilir. Belki birileriyle görüşme gibi ya da bir yere atanmak istiyorsunuzdur. O yere atanabilirsiniz. Burada gördüğüm. Ben biraz torpil enerjisi görüyorum burada. Hani açıkçası. Biraz böyle aile bireylerinin falan, bazılarınız, belki herkes için geçerli olmayabilir. Torpille böyle bir yerlere gelme gibi bir şey ya da birileriyle görüşme şansı belki elde etmek. Burada belki bir değnek kralıyla görüşmek, konuşmak gibi süreçler yaşayabilirsiniz. Burada gördüğüm. Yeni bir işe başlamak gibi bir süreç görüyorum. Belki bazılarınız, bunu dinleyenler, işsiz olabilirsiniz uzun süredir. Ne yapacağım, ne edeceğim, ne yöne gideceğim hiç bilmiyorum diye olabilirsiniz. Mutsuz bir aile içerisinde yaşıyor olabilirsiniz. Ama yine böyle bir kan bağıyla size gelecek bir yardımın bu durumlardan sizi çıkaracağını görüyorum. Burayla ilgili bir kart daha seçelim. Ben burada biraz ruhsal yolunuza hizmet eden bir iş enerjisi gördüm açıkçası.
resmi yerlerden gerçekten sizinle ilgili kararlar çıkabilir. Bir yolculuk yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ben atama enerjisi de hissettim. Ya da şöyle söyleyeyim, hani iş görüşmesi gibi, görüşmeye çağrılmak gibi. Ama bu belki bir yolculuk, bir taşınma getirebilir size. Bunu da şöyle bir sonuç enerjisi olarak çektim. Tılsım Prens, yani yeni başlangıçlar, yeni öğrenim hayatına başlamak, yeni işe başlamak, öğrenmeye açık olmak, ne istediğini bilmek, fırsatları güzel fırsatlar elde edeceğiniz bir süreç var. Ama bu senenin başında değil. Daha çok belki bahar aylarında, hatta belki senenin sonlarına doğru bile diyebilirim. Özellikle yine Eylül-Ekim zamanlarında, belki Kasım zamanlarında daha çok. Zamana çok takılmayın ama son kartlarda çünkü güzel enerji görüyorum. Ama birinci destede de demiştim. Bu bazılarınız için bir ayda da olabilecek bir enerji olabilir. Zaman kavramı çok, çünkü birinci destede dediğim gibi ayrı değerlendirilecek bir konu. Herkesin hep derler ki bu dünyadaki yaşam anda aslında. Her şey çoktan oldu ve bitti zaten. Hani çok derin konular. Uzatmak istemiyorum ama o yüzden zamana takılmayın özetle. Ama yani şu süreçlerden geçtikten sonra siz güzel fırsatlar elde edebilirsiniz ve bu fırsat geçmişten tanıdığınız, bildiğiniz bir yerle ilgili olabilir. Uzun süredir beklediğiniz bir durumla ilgili olarak da görüyorum aynı zamanda. Bir kere şunu söyleyeyim. Aile bağlarınız çok kuvvetli. Belki öyle görmüyorsunuz. Belki mutsuz olabilirsiniz. Bazılarınız için şunu da hissettim. Böyle aileden gelebilecek bir mal varlığı. Bununla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler. Bunun size sunacağı güzel şanslar. Bir kere aile bağlarının size burada şans getireceği enerjileri görüyorum. Yani çoğunuz belki diyeceksiniz ki ya hani belki ama kapatmayın önünü, böyle düşünmeyin. Uzun süredir beklediğiniz bir görüşmenin gerçekten bir tanıdık vasıtasıyla size sunulması var. Bazılarınız için mal varlıklarıyla ilgili de güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev gibi, hani böyle bir yerde ev sunulması gibi size. Görüşmeler bununla ilgili. Yüzleşmeler. Güzel enerjiler var burada gerçekten. Kendinizi yetersiz hissettiğiniz konularla ilgili ya sanki burada bir yönetici var, bir eril var. Karşısına çıkmaya korkuyorsunuz. Ama bir aile desteğiyle bu devlet kademesi olur, bir devlet büyüğü olur, bir kurum olur burada gördüğüm. Çıkmazda hissederken görüşmeler, konuşmalar, anlaşmalar, bazılarınız mal sahibi olma, ev, araba gibi yine böyle bu ailesel bağlarla çok güzel şanslar elde edeceğinizi görüyorum. Tılsım Prensi geldi zaten. Ama birazcık gerisi de sizin emeğinize, istekliliğinize bağlı. Burada özellikle bir eril enerjiyle görüşme, konuşma ve kendi şansını yakalama durumu görüyorum sizde. Yeni başlangıçlarla. Ama üzüntülü bir süreç. Ama aydınlanıyor. Bu üzüntülü süreci de asıl gitmeniz gereken yolu bulabilmeniz için yaşıyorsunuz. Hayaliniz neyse onu söyleyeyim. Onun size sunulacağını görüyorum. Aile içerisinde küs olduğunuz birileri varsa eril figürler, bunlarla da barışabilir. Bunlar aracılığıyla da belki şans elde edebilirsiniz. İş, kariyer, eğitim, para konularında. Özellikle bir baba figürü olabilir. Bu aranızı düzelteceğiniz kişi. Ve sonrasında size şans sağlayacak kişi.
yolunuza gidene kadar başka şeylerle oyalanmak gibi bir süreç görüyorum. Ama sonra sanki onları bırakıp asıl yolunuza gireceksiniz gibi bir süreç var. Bir görüşmeyle, bir barışmayla, bir aile desteğiyle. Bakın, küslüklerin, kalp kırıklıklarının son bulması. Ya da belki geçmişte sorun yaşadığınız bir yerle tekrar görüşüp devam edebilirsiniz. Aile desteği burada sizin için çok önemli bir rol oynayacak. 2023'te gözüküyor diyeyim. Beklemek artık bitiyor. Yani mücadele ettiğiniz sürece bu kartları mutlu olacak mısınız kariyer hayatınızda diye seçtim. Çalıştığınız, çabaladığınız sürece, kendinizi savunduğunuz sürece, özgüven enerjisinde kaldığınız sürece, yerinizde saymadığınız sürece, sahip olduğunuz güzellikleri şükür enerjisiyle bildiğiniz sürece, bunlara hani farkına vardığınız sürece, şansları değerlendirip hayalleriniz doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Mücadeleden kaçmamalısınız. Çalışmaktan, çabalamaktan kaçmamalısınız. Aile desteği enerjisini çok hissettim burada ama. Bir de kısa yoldan istediğiniz bir şeyin aslında uzun yoldan çabalayarak, yani uzun yoldan demeyeyim de kısa yoldan değil, çabalanarak elde edileceğini öğreneceğinizi görüyorum. Bu enerjilere geçene kadar başka şeylerle oyalanma falan filan, hani belki başka işler yapma gibi durumlarda yaşayabilirsiniz. Bir de şuradan şu Observer bir okumak istiyorum. Keşfetmek, başlamak bir şeylere işte. Bakın burada da diyor, bazı yani nasıl olacağına çok fazla kafayı takıp istediğin şeylere mucizeleri görmeyebilirsin. Burada da bakın, emek verip sanki gelecek hani olur mu ki falan filan dediğiniz noktada, dediğim gibi belki ummuyorsunuz ama gerçekten kan bağınız olan birilerinin desteğiyle bir yerlerle görüşme, belki işte küs olduğunuz birileriyle barışıp iş hayatınıza olumlu etkisi gibi başarılı yeni başlangıç süreçlerine geçiş görüyorum sizde. Bir yerde işçi falan olabilirsiniz, ağır işte çalışabilirsiniz ama bir yerden sonra ya burada ailenin getireceği şansı görmeyen bir enerjidesiniz. Bunun aydınlanmasını yaşayacağınızı görüyorum. Yine enerjisi olarak da bu çok önemlidir. Atalardan gelecek, soydan soptan gelecek enerjileri kabule geçebilmek gerek. Yani burada belki küs olduğunuz kişiler vesaireler olabilir. Bu sizin kariyer hayatınızı negatif etkiliyorken
böyle bir dönüşüm, aydınlanma yaşayabilirsiniz. Yani daha ağır iş sürecinden asıl sanki böyle gönlünüzde yatan yere geçiş gibi bir süreç enerjisi görüyorum. Çağrılma gibi, görüşme, güven kazanma ve bu doğrultuda çabalama, mücadele etme. Evet, burası bu şekilde geldi. Ay, bunu neden aldım? Şöyle yapalım. Şöyle bir çayımdan içeyim. Belirsizlikler, kendinizi oyalamanız falan bitiyor ama öyle söyleyeyim. Çok da güzel, çok da şanslı bir sürece geçişiniz var. Şu enerjileri neden yaşadığınızı, bakın burada da göreceğiniz enerjiler var. Answering the call diyor. Yani çağrıya kulak vermek ve mahkeme de çağrıdır bakın. Sanki bir konuda gönlünüz alınacak ve bir yerle böyle birisiyle barışıp böyle bir yerle işiniz bağlanacakmış gibi görüyorum. Anlaşmazlık yaşadığınız bir yerle de barışabilirsiniz. Bu şekilde geldi burası. Evet, yeşil yıldız ikinci deste bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Şimdi üçüncü desteğe geçiyoruz. Bahçe de görüşmedir zaten bakın burada. Görüşmeyi beklediğiniz bir konuyla ilgili belirli bir zaman geçtikten sonra bir şeylerin aydınlanması. Evet, şimdi üçüncü desteğiyle devam ediyoruz. Ay. Suyumdan bir içeyim. Üçüncü desteğim. Sarı yıldızı seçenler. Şu aşktı, şu da iş, kariyer. Şimdi ben hemen diğer destelerde olduğu gibi Oracle destelerini seçiyorum. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için.
seçtim. Evet, kartlarımı seçtim. Şöyle bir açıya da bakalım. Gayet güzel gözüküyor. Evet, şimdi 3. desteği seçenler, sarı yıldızı seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım 2023 yılı aşk hayatınız, aşk enerjileriniz nasıl gözüküyor? Anın enerjisinde. A leg up, financial health, aşk hayatı dedik ama bir finansal iyileşme durumunu gösteriyor. Derin bir nefes almak, hayatı kolaylaştırmak, yolculuk yapmak. Burada da yine bir şifalanma enerjisi ve döngülerden bahsediyor. Şu kartı yine okuyacağım. Bu kart yardım istemekten, birileriyle dayanışma içerisinde olmaktan bahseder. Burada finansal olarak size iyi gelecek, ben maddi olarak da birlikte kökleneceğiniz, böyle bir yol arkadaşı gibi dayanışma içerisinde olacağınız bir ilişki enerjisi görüyorum burada açıkçası. Size şöyle derin bir nefes aldıracak. Kök çakra enerjisidir yine bakın. Deep breath enerjisi, 7 numaralı kırmızı renk. Bu kart çakra enerjileriyle bir oracle destesi. Kart diyorum, deste daha doğrusu. Burada yine kök çakra da biraz maddi konuları gösteren bir çakra enerjisi olduğu için ben maddi konularda, ya böyle hayatta, hatta maddiyatıyla maneviyatıyla biraz sırtınızdaki yükleri hafifletecek, böyle bir hayat arkadaşı gibi bakın, birbirinize böyle destek olacağınız bir ilişki enerjisi görüyorum. Bu belki şu an hayatınızda var olan bir ilişkinin devamı olabilir ya da böyle bir ilişkinin hayatınıza girmesi olabilir. Ama böyle bayağı sizi rahatlatacak bir enerji var. Belki birlikte seyahat etmek, anı yaşamak,
hayatı daha basit bir bakış açısıyla yaşamak. Yani böyle bazı ağırlıklara izin vermeden ve burada daha rahatlatıcı size, maddi olarak da gerçekten rahatlatıcı, hayatınızın yükünü hafifletici, hayatı sizle sorumluluklarıyla da paylaşacak bir ilişki enerjisini görüyorum burada açıkçası. Şu Cycles'ı bir kısaca okuyalım bakalım mesajlarına. Bazı kartların çünkü okuma şeyini hissediyorum, o yüzden okumak istiyorum. Yani hayatın döngülerden ibaret olduğunu söylüyor. Bazen akar, bazen yavaş gider, yavaşlar diyor. Ben anladım. Burada daha çok bir ilişki yaşamak, birisiyle böyle baş başa verip, kol kola verip mi denir, elegap, bacak bacağa verip mi denir artık hani, üçüncü destede. Yani bacak bacağı verip kısmını ciddiye almayın. Onu biraz böyle bir artık üçüncü deste şakası olarak görün. İki buçukuncu saatte. Yani böyle kol kola verip, el ele verip, baş başa verip birisiyle güzel bir ilişki yaşama döngüsü içerisine gireceğinizi görüyorum açıkçası. Ya burada belki bazı maddiyatları düşünmeden seyahat etmek, bir şeyleri böyle hani yük yapmadan ilerlemek, ya hayatı bir başkasıyla paylaşmanın hafifliğini yaşayacağınızı görüyorum ilişkide. Devam edelim. Bakın o yükler gidiyor. Yani o yükler gerçekten omzunuzdan hafifliyor burada. Bakın hafifleme enerjisine bir geçiş var. Bir oh be deme, dengelenme. Burada bazılarınız evli olabilir. Gerçekten dediğim gibi, ya da süregelen ciddi bir ilişkisi olabilir bu desteği seçenlerin. İlişkide her şeyi siz kendiniz, ben burada ne görüyorum biliyor musunuz? Burada süregelen bir ilişki gözüküyor açıkçası. İsteyenler diğer desteleri dinleyebilir. Burada sürekli bir şeyleri kendisi yönetip her şeyi kendisi yapmaya çalışan, ilişkide her şey, evet burada bir partnerlik durumu var. Ama burada ne görüyorum biliyor musunuz? Yapıp her şeyi ben yapıyorum deyip sonra da karşıdaki kişiye yapacağı bir şey bırakmayıp hani bu kadarını da o da yapmıyor gibi hayıflanma durumu yaşayabilirsiniz. Bir yerde bir şeyleri sürekli tek başına sırtlanma durumundan özgürleşeceğinizi görüyorum. Ya da şunu söyleyeyim. Burada belki bu partneriniz de olabilir. İlişkide özellikle maddi olarak da bir şeyleri sürekli tek başına sırtlanan bir kişi görüyorum burada. Açıkçası ilişki yaşadığınız ya sizsiniz ya karşınızdaki kişi bu. Ama ciddi bir ilişki. Ya evli olduğunuz ya evlilik yolunda gittiğiniz. Finansal sağlık, yani burada finansal olarak da ilişkide bir tarafın 2023 yılında bir şeyleri tek başına sırtladığını düşünüp sizinle ilişkisinde dengeli ilerlemek isteme durumuna geçiş yaşayabilirsiniz burada. Bu kişi belki, ya da bu bir şeyleri sürekli tek başına halletmeye çalışan kimse, siz veya partneriniz, onun için söylüyorum bunları. Bu durumu, her şeyi yönetmeye çalışmak durumunu, sizi, ailesini, çevresini sürekli memnun etme isteği içerisinde olduğu için, ya da etraf ne der, ben bunları yapmalıyım, herkesi memnun etmeliyim, ailemi, ilişkide olduğum kişi, hani bu kişi, herkes demeli ki bak nasıl her şeyi yapıyor, ailesini mutlu ediyor falan filan. Ama bir yerden sonra kendini unutma durumu var. Bir yerden sonra gerçekten belki ilişkiye bile bu tarz durumlar nedeniyle bu kişinin vakit ayıramama durumları var açıkçası.
O yüzden bazılarınız için hatta böyle bir iyileştirecek, belki ilişkiye canlılık katacak bir yolculuk, bir taşınma durumu da yaşayabilirsiniz. Böyle bir döngüye de geçiş yapabilirsiniz ilişki içerisinde. Burada zaten var olan bir ilişki enerjisi görüyorum zaten. 2023 yılında biraz mesafeler, uzaklaşmalar ilişkinizde yaşanabilir. Maddiyatla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Ama bu maddi sıkıntıları aşmanızın anahtarı bir şeyleri bir tarafın tek başına sırtlaması değil. Burada sorumlulukları paylaşarak, maddi veya manevi sorumlulukları paylaşarak partner olma bilinciyle ilerlemeniz gerektiğini görüyorum açıkçası. Ve burada bir aile olmak, belki evlenmek ya da evlilikle ilgili işte dediğim gibi bir enerjinin canlanması. Belki şunu da hissettim. Çocuklarınız falan varsa burada belki bu kişiyle daha böyle birbirinizi hoşnut edeceğiniz bir tatile çıkmanız ya da burada böyle belki gelenek göreneksel durumlarla ilgili ilişkide böyle bir daha kapalılık durumlarını bırakıp belki birlikte böyle bir seyahate çıkma durumları da yaşayabilirsiniz. Ben burada bir ilişki görüyorum ama senenin başlarında yaşadığınız ilişkiyle dediğim gibi mesafe ve ayrılıklar görüyorum açıkçası. Beklenti içerisindesiniz bir şeyleri yapsın diye ama 2023 yılında olabilirsiniz. O kişi de diyor ki her şeyi ben yapıyorum. Bununla ilgili bir şeylerin gün yüzüne çıkıp yani burada daha küsmüş, daha haberi olmamış. Öteki diyor ki her şeyi ben yapıyorum. Öteki diyor ki edasını da yap. Hani öteki nerede bekliyorum. O da diyor ki daha ne yapayım hani. Ama ikisi de sanki birisine öteki tarafın ne beklediğini bilmiyor. Önünü göremiyor çünkü. Öteki de o kişinin aslında burada bu bekleyen kişi öteki kişinin aslında zor durumunu biraz farkında gibi. Neyse burada bireysellikten ziyade partnerliği öğrenmeniz gereken bir süreç enerjisi ve siz onu öğrenene kadar da ayrılıklar, mesafeler, fiziksel mesafeler, maddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ben burada ilişkinin özellikle maddi yükünü de tek bir tarafın sırtladığını görüyorum. Partner olmayı öğrenmelisiniz. Bu var yani burada. Ve burada bu yüklenen kişi sanki partnerinizmiş gibi görüyorum ben. Belki de sizsinizdir bilmiyorum. Ama ben partneriniz gibi görüyorum. Daha böyle karşınızdaki kişi gibi. Siz hala beklenti içindesiniz ama para getirsin, çalışsın, ilişki için bir şey yapsın. O da diyor ki ben daha ne yapayım? Yani memnun nasıl edeyim seni daha? Ve burada bir yerden sonra dengeleneceğiniz ve bir şeylerin aydınlanacağı bir süreç var. Yine bakın tam ortada güneş geldi. Belki daha böyle yine havalar ısındığında falan birbirinizin beklentilerini anlayacağınızı görüyorum ben. Burada bu bir şeyleri sürekli tek başına yüklenen kişi kimse onun bunu yapma sebebi daha çok özgüvensiz yetişmesi olabilir. Sürekli ailesini ya da çevresini memnun etme durumuyla yetiştirilmiş olabilir burada gördüğüm. Sınırlarını bilmeyen ama birazcık sizinle partnerliğiyle o özgüven enerjisine de geçebilecek bir enerjisi var. Ya sanki ailenin getirdiği nasıl diyebilirim? Birazcık yorgunluklardan, sınırlamalardan da böyle bir uzaklaşma durumu yaşayabilirsiniz. Pozitif anlamda ama. Biraz böyle o kişiyi kendisine getirecek. Bakın burada da aşk var diyor. Aşkta dengelenme var. O uzaklıkların sıcaklığa dönüşmesi var. Daha çok belki sene ortalarında ya da havalar ısındığı zamanlarda. Sonrasındaysa sanki böyle aile durumlarından uzaklaşıp ailenin beklentilerini yerine getirme durumlarından uzaklaşıp böyle bir akraba çevresinden uzaklaşıp daha böyle kendi ilişkinize odaklanacağınız bir duruma geçiş yapabilirsiniz. Buraya da bir kart seçmek istiyorum. Burada çok etraf ne der anlayışıyla ilişki yürütme durumu da var biraz.
Şimdi bakın burada belki bazılarınız görüp diyecekti ki o kadar güzel ki gerçekten yani nasip eden Allah'a şükürler olsun. Belki bazılarınız görüp şunu diyecekti: ya değnek altılısıyla nasıl sen birlikte gittiklerini düşündün? Çünkü akış diğer kartlarla birlikte onu gösteriyor. Bakın bu iki kişi zaten uzun süredir sanki baş başa çıkacakları belki bir balayı, bir yolculuk, bunu düşünüyorlarmış ama sürekli belki gelenek göreneklerle ilgili aile durumları, belki kendi ailesel durumları, belki çocuklarla ilgili sorumluluklar. Dediğim gibi birbirlerini unutmuşlar. Maddi sorumluluklar, aile olmanın maddi sorumlulukları, bir tarafın bunu çok fazla üstlenmesi. Bir yerden sonra o bekledikleri, biraz da böyle sanki gezdikleri, gördükleri yerlere sanki böyle hani ele güne karşı gösterme enerjisine de geçebilirler. Burada kesinlikle partnerle bir seyahat enerjisi görüyorum. Size çok iyi gelecek ve yıldızla böyle bunu bir böyle aileye, eşe, dosta karşı işte paylaşımlarla vesaire gösterme durumu da yaşayabilirsiniz. Pozitif anlamda ama böyle nispet gibi değil. Daha kendinize, birbirinize iyi geleceğiniz bir süreç gözüküyor burada. Sizi sevenlerin de böyle hoşuna gideceği. Yine bakın bir kader çarkı enerjisi. Döngü ve döngü. Yolculuk aslında aynı zamanda. Kesinlikle burada bir partnerle yolculuk enerjisi gözüküyor ama. Bu Girl with a Snake enerjisini de şöyle görüyorum açıkçası. Aileden gelen, yani ilişkiye taşıdığınız işte güvensizlikler, belki kendi beklentileriniz, açık iletişim kuramamak ilişkide. Bunlarla ilgili bir şeyleri de çözeceğinizi görüyorum. Partner olmayı öğreneceksiniz siz ya 2023 yılında. Belki evli olmayı, eş olmayı, aile olmayı, bunları öğreneceğinizi görüyorum. Ama önce bir ayrı süreçten sonra. Burası da çok güzel geldi. Güzel ve çok şanslı bir sürece geçiş enerjiniz gözüküyor. Ve çektiğim ek kartlarda dediğim gibi bakın bu iki kişinin yaptığı bir yolculuk. Burada zaten onu bütün olarak gösteriyor. Kartları bütün olarak yorumlayabilmek çok önemli. Evet, burası bu şekildeydi. Şimdi iş, kariyer, eğitim, para konularıyla devam ediyoruz. Burada da ruh eşleri geldi. Ben burada gerçekten yani şey var burada. İşte de eşim, aşkta da eşim gibi bir durum var. Şöyle önce elimde bakayım. Ruh eşleri bulmak, dünyayı hissetmek. Burada güce adım atmak ve kendi gücünüzün aslında farkına varmak, kendi gücünüzün farkına varmak, hani ölçülemeyecek kadar güçlü olduğunuzu bilmek, öz saygı ve ruhta oluşan boşluk diyor. Belki uzun süredir beklediğiniz bir aşkın iş, kariyer, eğitim, para konularıyla size verilmesi ya da buradaki ilişkilerle birlikte buradaki enerjilerle birlikte eşle bir iş yapmak gibi bir durum yaşayabilirsiniz ama sanki böyle ruh işini kariyer ve iş bağlantısıyla bulabilecek birisini de gösteriyor burası. Ve burada dünyaya daha başka bakmak gibi bir süreç yaşayabilirsiniz. Bakın dünyayı hissetmek. Sanki böyle hani gerçekten daha geniş bir vizyona sahip olmak. Öz saygı kazanmak ve istediği yola doğru gidiyor. Bakın burada da bir ev enerjisi var. 2 tane kalp var bakın.
Kendi gücünüzü bulacağınız bir eş aracılığıyla ama bir partner aracılığıyla kariyer hayatında da kendi gücünüzü bulacağınız bir süreç enerjisi var. Burada ruhunuzda boşluk oluşturan ve bakın yine self-respect ve hole in the soul geldi. Aynı şu Girl with a Snake kartını hissettirdi buradaki enerji bana. Yansıtıyor daha doğrusu bu enerjiyi. Öz saygınızla ilgili eksik olan taraflarınızı bir ilişki ve bir partner yardımıyla gücünüzü bularak aşacağınızı görüyorum. Aşkta da işte de. Devam edelim. Şu Hole in the Soul'u da bir bakalım ama ya. Yine de. Çocukluk yaralarından bahsediyor. Burada da bahsetmiştim. Çocukluktan gelen özgüvensizlik durumlarınız var. Öz saygınızı yitirme durumlarınız var. İş hayatında da bir partner aracılığıyla bunu aşma durumunuzu görüyorum. Yine tılsım yedilisi. Şimdi burada ben direkt olarak hissettiğimi söyleyeyim. Özellikle dişi enerjilere söylüyorum bunu. Borçlarınıza, özellikle bankalardaki kredilerinize, borçlarınıza, harcamalarınıza çok dikkat edin. İşte kredi kartınız vardır. 2023 yılında mesela bunun limitine, yaptığınız harcamalara vesaire çok dikkat etmenizi tavsiye edebilirim. Belki burada çok öyle bir akış hissettim. Aa, ben o kadar harcamış mıyım ya diyeceğiniz böyle bir haber alabilirsiniz. Bazı konularla ilgili böyle bir sizde kule etkisi, böyle bir şok etkisi uyandıracak. Siz böyle hani rahatınızda, bolluğunuzda, refahınızda yaşarken burada sizde şok etkisi uyandıracak maddi konularla ilgili durumları yaşayabileceğinizi görüyorum. Şunları da bir açalım. Çok ben gerçekten yaptığınız harcamalara falan ya da kredi gibi durumlara falan çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum burada. Bir şeylerin geç farkına varabileceğiniz bir süreç enerjisi gördüm çünkü. Yine bakın bir kadın ve bir erkeğin birlikte iş yapmakla ilgili bir sürece geçiş yapması ama biraz belki geç bir geçiş olabilir. Burada dişil enerjiler bulundukları alandan çıkış yaparak bir işiniz varsa oradan burada başka bir eril enerjiye doğru gidiş enerjisi görüyorum. Başka bir yerle bir başlangıç enerjisi görüyorum. Ama bu eril enerjide açıkçası siz ona doğru gittiğinizde, onunla belki bazı fırsatlar yakalamak istediğinizde biraz sizi erteleyebilir. Çok istekli olmayabilir sizinle bir şeyler yapmaya ilk aşamada. Bu eril enerji kimse eşiniz olmak zorunda değil. Belki bu kişi başkadır ama size iş hayatında, zaten imparatoriçe de bir anne ve eş enerjisidir. İş hayatında belki eşiniz size çok destek olacak. Belki bir eril enerjiyle sorun yaşasanız da ruh eşiniz size çok destek olacak. İçinizdeki gücü ortaya çıkaracak olabilir. Şunlara da bir bakalım. Ev geldi. Şuraya bir kart alacağım. Yine tılsım onusu yok. Yani buradaki kupa onusu da büyük ihtimal aileden birisi ama. Evle geldi çünkü. Ben burayı çözdüm. Burası ne biliyor musunuz? Ben gerçekten dişil enerjileri, burada da dediğim gibi partnerden maddi olarak çok fazla şey bekliyorsunuz. Burada gördüğüm açıkçası. Ve bazılarınız parayı çarçur etmem gibi durumlar bazı birikimlerle ilgili belki. Hani hep bana isteğinden sıyrılmakla ilgili bir durum yaşayabilirsiniz. Burada gördüğüm. Ya da böyle rahatınızın bozulacağı bir şey yaşayıp
partnerinizden, ev hane bağlantılı birisinden, aile bağlantılı birisinden ya da bu eş olabilir, evlilik yolunda olduğunuz birisi olabilir. Sanki diyeceksiniz ki ben şöyle bir durum yaşadım ya da beni şöyle bir konuda aradılar. Bana destek ol. Hani bana destek çık, arka çık. Ama bu kişinin size çok destek olmak isteyeceğini görmüyorum açıkçası. Sanki hani yine mi benden istiyorsun? Yine mi hani sana yardım etmeliyim gibi bir durum var. Zarla da geldi. Gerçekten maddiyatınıza çok dikkat etmeniz gereken bir sene olarak görüyorum. Özellikle dişiler için. Sürekli destek almak isteyerek ilerleme isteme durumunuz var. Ama sanki burada bir eril var ve size yardım etmekten, size destek olmaktan sıkılmış. Diyor ki ben artık yardımlarımın sendeki karşılığını görmek istiyorum. Hani o kadar destek oldum maddi manevi. Bir karşılığını da bir görelim senden, hani ne işe yaradı o destek. Ya da belki burada aile bağlantılı eşinize ya da evlilik yolunda olduğunuz birisine şunu diyebilirsiniz. Ben şu anda işte işten ayrılıyorum ya da maddi olarak şöyle bir durum, beni aradılar, şöyle bir borcum çıktı, şu durumum çıktı. Beni işe al. Ya da işte gel birlikte iş yapalım falan filan gibi. İstemeyebilir yani, onu görüyorum açıkçası sizi yanınızda. Şeytan geliyor bakın. Ya burada iş başka, aşk başka. Sanki siz birlikte iş yaparsanız mutlu olamazmışsınız gibi hisseden birisi var. Ben çok burada eş enerjisi görüyorum yine. Burada da zaten onu görmüştüm. Maddi olarak burada sanki partner olarak gördüğünüz kişiden çok fazla beklentiniz var. Bana iş sağlasın, iş imkanı sağlasın, maddi imkan sağlasın gibi. Burada da diyor ki öz saygını kendin kazan. O kişi sana zaten yardım etmiş, eder ama bir yerde siz artık rahata alışıp sanki şey var burada, kendinizi bir noktada bir riskli bir durum içerisine sokabilirsiniz. O yerde de sanki o kişi pek oralı olmak istemeyecek gibi. Bunu da kendin hallet diyecek olabilir. Ay, ben burada gerçekten dişli enerjileri nasıl görüyorum biliyor musunuz? Bir yardım veya birisi bir şey yapmadan onlar için sanki böyle ilerleyemeyeceklerini düşünüyorlar. Bazıları evliliği kariyere giden yol olarak da görüyor olabilir. Ya da evli oldukları kişiyi onlara iş imkanı sağlayacak, kariyer imkanı sağlayacak ya da bir aile işi vardır ortada belki. Tılsım onlusu çok geliyor çünkü. Dediğim gibi ben burayı da zaten halihazırda devam eden bir ilişki olarak gördüm. Ya da işle ilgili size bir destek vermesini istiyorsunuz ama burada kartlar diyor ki öz saygını kazan ve kendi yolunda kendin ilerle. Bu kişi sana zaten şimdiye kadar yapması gerekeni yaptı. İçindeki o gücü bulabilmen için. Bir resmi süreçleriniz, mahkeme süreçleriniz falan da olabilir. Borç harçla ilgili. Ama bu borç harç erilerle değil, dişilerle ilgili gözüküyor. Yaptıkları harcamalarla falan. Burada bir enerji hissediyorum da yani onu çok söyleyemeyeceğim ama burada maddi durumu iyi bir kadın var. Önce onu söyleyeyim açıkçası.
çok alışverişte vesairede çarçur edip sonra tekrar onun faturasını da partnerine kesebilecek bir kadın enerjisi var. Bir de bir erilden destek istiyor sürekli. Ve rahatını bozacak, sanki kendi yine yatırımlarıyla, harcamalarıyla riskli olarak geçmişte yaptığı bir şey ona sanki gün yüzüne çıkacak. Hani sonradan sanki ani bir şekilde farkına varacak ve yine bir şeyleri düzeltmesini bir erilden isteyecek bir dişil var. Ve o eril de diyecek ki ya yeter artık, hani şimdiye kadar zaten elimden geleni yaptım. Hani görmezden gelebilir, okundu yapabilir, hani şakayla karışık WhatsApp'tan yazarsınız, cevap vermeyebilir. Biraz böyle sizden halletmenizi isteyecek görüyorum. Bakın buraya ne kadar para geldi ama biliyor musunuz? Ben söyleyeceğimi de söyleyeyim. Ben burada eş parası yemeye alışık bir kadın görüyorum. Sen benim eşimsin, kariyerimi de kur, onu da yap, bunu da yap falan gibi bir durum var. Kadın bir dişil enerjiyle ilgili. Ve işte ben anneyim falan filan. Rahat bir hayat var zaten. Ama bir yerde belki harcamaları ya da birikimleriyle ilgili bir şey açığa çıkabilir 2023 yılında bu dişil enerji için. Ve onu sarsacak bir şey olabilir. Sonra hemen koşa koşa bakın bu kupa kralına gidiyor, sanki söylüyor bir şeyleri. Zarla geliyor ama bir şeyleri böyle riskli yapmış, yanlış yapmış. Öz saygı eksik. Aslında bu kart onu gösteriyor, biliyor musunuz? Söylemeyeyim dedim ama söylemeden de yapamadım. Ve mutlu olacağınız bir süreç enerjisi var. Şanslısınız da açıkçası burada. Dediğim gibi ben burada bir enerji daha gördüm de onu da söyleyesim gelmedi yani. Söylemeyeceğim onu. Ya da söyleyeyim, bazılarınız, herkes için geçerli olmak zorunda değil. Yani delirip çıldırmayın. Eşinin parasını yiyip, eşinin ona sağladığı maddi imkanlardan yararlanıp, özellikle böyle bir kadın enerjisi görüyorum. Ya da eş bağlantılı birisinin maddi imkanlarından yararlanıp ara ara başka kişilerle böyle gönül eğlendirme içerisine girebilecek bir dişil enerji de var. Özellikle iş hayatıyla ilgili. Parasal konuda sizin burada ama çok sıkıntı yaşayabileceğiniz bir durum yok. Sonuç enerjisi değnek dörtlüsü geldi. Bir şekilde siz işinizi halledersiniz. Başkalarıyla bir şekilde yanınıza insan bulursunuz, yani öyle söyleyeyim. Ama siz kendi ev hanenizdeki bir eril enerjiyi tehlikeye sokacak durumlar içerisine girebilirsiniz 2023 yılında. Evli bir kadın bakın. İmparatoriçe. Ve o imparator ona maddi imkanı sağlıyor. Kendi gücünün farkında olmayan bir kadın var burada. Bir erilden gelen rahatlığa alışmış. Çok acayip. Böyle uzun süredir böyle bir dişli enerji görmüyordum açıkçası. Şimdi isim verirdim de çok tanınmış kişilerden, polemik olmasın. O mu izliyor acaba diye. Çok çalışmak zorunda olduğunuz bir hayat enerjisi görmüyorum burada açıkçası. Bir iş yapsanız bile zevkine yapabilirsiniz. Hani
yapmış olmak için yapabilirsiniz. Bazı başlangıçlar yapabilirsiniz burada. Ama dediğim gibi yani burada öyle bir şey var ki Eril'den desteği alıp sonra da kendisi yapıyormuş gibi gösteren sanki. Biraz öz saygın olsun diyor kartlar o yüzden. Ve şunu da söyleyeyim yani o Eril'in desteği olmazsa ne yaparım diye bayağı heyecanlanan da bir kadın enerjisi var burada. Burayla çok doğru orantılı geldi burası. Kendinize göre dinleyin. Ben hiç öyle bir kadın falan değilim diyorsanız zaten dediğim gibi başka destenin kariyer kısmını dinleyebilirsiniz. Bana hiç uymadı diyorsanız. Ama burası ilginç bir şekilde burayla çok doğru orantılı geldi. Çünkü burada da demiştim ki maddi beklentiler var ve bir tarafta artık ben sana ne yapayım diyor demiştim. Bakın hatırlarsanız. Ve daha burayı açmadan demiştim. Sanki burası da orayla çok bağlantılı yani. İlişkide olduğu eril enerjiyi maddi beklentileriyle artık bıktırmış bir kadın enerjisini görüyorum. 2023 yılında iş, kariyer, eğitim, para konularında sizin için gözüken enerji bu şekilde. Ama şunu da söyleyeyim, o yardım size hemen gelmez bu kişi tarafından. Sizi bekletir yani. Görmezden gelir. Oralı olmaz bir süre. Ama bir yerden sonra yine kendinizi kurtaracağınız, yanınıza birisini bulacağınız, başarılı bir şekilde bu durumdan sıyrılacağınız enerjileri görüyorum ama ben burada çok sorumluluk sahibi bir kadın görmüyorum açıkçası. Daha böyle lay lay lom işlerde dolaşan bir kadın var. Çok da çalışmak, yani hayatı zaten dediğim gibi maddiyatı yüksek bir dişil enerji var burada. Rahatımı eril sağlasın, işin eki gibi düşünen bir kadın görüyorum. Yani açık konuşmak gerekirse. Ve bir yerde maddi bir tehlike, evi de belki ailesini de tehlikeye sokacak bir durumun derinlerden yüzeye çıkması var. Mahkemeyle, kuleyle. Sonra hemen ben şöyle bir durum yaşadım. Bana hani yardım et gibi hiç böyle utanmadan, sıkılmadan böyle şak 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 birisinden yardım isteyeceği ve o kişinin onu bir süre açıkçası görmezden geleceğini görüyorum. Ama sonuç değnek dörtlüsü geldi. Bu kişi yine mutlu olur diyor kartlar. Yani sizseniz özellikle çoğunluk dişil enerji izliyor. Ama ben böyle biri değilim diyorsanız ki zaten 2023 enerjilerine bakıyoruz. 2023'te ne yaşayacağınız belli değil yani. Ama bana hiç uymuyor diyorsanız dediğim gibi diğer desteleri dinleyebilirsiniz. Üçüncü deste bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Açılımlar bu şekildeydi. Bayağı uzun ve gerçekten yine bayağı detaylı emek verdiğim bir video oldu. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Evet, açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.